Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, Hoş geldiniz. Everyone, welcome. Her zaman bu webinarlarda olmak çok heyecan verici ama bugünün heyecanı çok başka, öyle değil mi Özge? Kesinlikle. Kesinlikle. Bugün böyle çok ev sahibi gibi çok başka duygular içerisindeyim. Her zaman ev sahibiyiz ama başka bir yerden bu sefer. Gottman enstitüsünden. It's always thrilling to host such webinars, but today is extra exciting for us because we feel like more like a host. We are always hosts, but today we're having us from the Gottman Institute. Evet, çok heyecan verici çünkü çok sevgili meslektaşlarımız Gottman Enstitüsü'nün usta eğitmenleriyle bir arada olacaksınız birazdan. In a minute, you will be together with our very dear colleagues, the master trainers from Gottman Institute. Aslında Joni ve Beth birazdan göreceksiniz, belki şu anda yüzlerinde görüyorsunuz, emin değilim ama Joni ve Beth Bebekle Eve Dönüş programının Bringing Baby Home'un yaratıcıları ve bu Covid çılgınlığını yaşamıyor olsaydık eğer 2 yıl önce yüz yüze gelmiş olacağınız meslektaşlarımız. You will be knowing them much better. Our two dear colleagues are actually the creators of Bring the Baby Home program, and if we did not have this COVID craziness, we would have been come together physically 2 years ago. O yüzden burada olmak cidden hani Joni ve Beth'le olmak çok çok özel. Sizleri onlarla tanıştırıyor olmak çok özel bizim için. Therefore, it is extra special for us to be together with Joni and Beth and being able to bring you together with them. Bir de konu var. Yani bir de konu var ki konu şöyle özel. Özge ile yıllar öncesinde Covid saçmalığı yaşanmadan öncesinde en çok ücretsiz yapmak istediğimiz, en çok böyle herkese ulaşsın istediğimiz konuyu dinlemek üzere bugün onlarla birlikteyiz. Çünkü hadi Halil'ciğim. And Daniel, there is another thing that we need to share. We were discussing with Özge many years ago. This topic is something that we really need to put forward to our people free of charge before all this COVID craziness. Ve bugün bunu hakikaten bu kadar binlerce insana ulaşacağını gayet iyi biliyoruz. Kayıtlardan görüyoruz. Yoğun bilgi gösterdiğiniz hepinize katılımınız için de teşekkür ederiz. Bugün bunu gerçekleştirebiliyor olmak ayrıca özel. We know that we will be reaching to thousands of people. We know that from the registration. We know that from our social media broadcasting. It is extra special to be able to do that. Şunu biliyoruz. Yani bu yılı biliyorsunuz Psikoloji İstanbul olarak dedik ki şiddet kültürüne karşı. Yani güncelde içinde bulunduğumuz ve süründüğümüz aslında şiddet kültürüne karşı ne yapabilirsek? Yarını değiştirecek ne yapabilirsek? Bunların hepsine odaklanacağız dedik. Ve yıl boyu aslında Culture Refrain programlarıyla, çeşitli Gottman eğitimleriyle, çeşitli çocuk ve ilişki eğitimleriyle özellikle bunu desteklemeye çalışıyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki hepimizin güvende hissetmeye ihtiyacı var ve bu ihtiyaç en çok zor duygular yaşadığımızda, bizimle kalabilen birileri olduğunda çocukken ve sonrasında bizim onunla kalabilmeyi, o duygularla kalabilmeyi öğrendiğimizde, onun içindeki hazineyi bulabilmeyi öğrendiğimizde değişecek bir alan. O yüzden çok heyecan verici, çok mutluluk verici. Hoş geldiniz diyorum Joni ve Beth'e. Özgeciğim sözü sana bırakayım biraz. Teşekkür ederim. Halil. As you know, as Psychology Istanbul, we decided last year that we will be doing anything that we can do to challenge this culture of violence that we are going through in different forms. And therefore, we focused on a lot of trainings with the culture frame. We did the Gottman trainings. We worked on relationships and the activities with kids. So we've done a lot of things throughout this year. We know that we all need to feel safe. And if there is someone who can stay with us, then we know how we can stay with our emotions. And when we can stay with that emotions, there's a lot of treasure that we can actually explore. Therefore, we are so excited, so happy that we will be exploring, we will be discussing the realms of this journey. Now, I'm so excited, so happy, and would like to give floor to Özge for a final remark before we start. Şimdi bugün benim kalbim çok atıyor şu anda. Çok önemli bir şey paylaşmak istiyorum. Yıllar önce
bir master öğrencisiyken çocukların duygularını regüle etmeleri ve nasıl zorlu duygularla daha iyi başa çıkabilirlerle ilgili bir araştırma yapıyordum. Sonrasında ebeveynlerin çocukların bu zorlu duygularla baş etmelerini sağladıkları yani bazı ebeveynlerin daha farklı davrandıklarını fark ettim. Gottman'ın o muazzam çalışmasıyla. My heart is really racing at the moment because I'm so excited to be here today. I was a master's student many years ago and just working on how the children are regulating their emotions. There was a research about that. And I have noticed that certain parents are acting differently with their kids to be able to do this. And I've learned that thanks to Gottman research. Evet. Dolayısıyla o günden bugüne yıllardır ebeveynlerin bu dönüştürücü, çocukların üzerindeki hem çocukların duygularını regüle etmelerini sağlayan hem ileride duygusal zekalarını yükselten bu davranışları ebeveynlere öğrenmesi bizim için çok önemli bir şey oldu her zaman. Bunu gerek Gottman'ın kitabıyla, gerekse bütün konferanslarda, eğitimlerimizde paylaşmaya, yaymaya çalıştık ama bugün çocuklara birinci ağızdan ulaşacak olması bizi çok mutlu ediyor. O yüzden ben de tekrar hoş geldiniz demek istiyorum ve sözü size bırakıyorum. And ever since we are always looking for how to help parents for this transformative attitude towards their kids, how about the regulation of the emotions. So this will actually help them to improve having a better emotional intelligence, and they will have more self-confidence. We have done that through the books of Gottman in our conferences, trainings, but today we will be hearing from the very persons who are actually in this journey themselves. So I'm welcoming everyone and giving floor to our distinguished trainers. Ali'cim bir sunum alalım lütfen. And now, as a traditional presenting from me to all our colleagues from the other side of the world with their small rooms to our big hearts. Welcome, Beth and Joni. Thank you. Great. Thank you so much. We are so excited to join you today and talk about supporting children's emotions and being there for them. I'm going to go ahead and share my screen and hope that works. Çok teşekkürler. Biz de çok heyecanlıyız bugün sizlerle beraber olmaktan. Çocuğun duygusuyla, çocuğun kalbiyle beraber olabilmek bizim için de çok heyecan verici. Şimdi ekranımı paylaşayım. Okay. Yes, we see the screen now. Great. Okay, let's go. We're going to talk to you today about strategies that you can use, tools that you can use in your practice, and possibly with your children, your families as well. We'll be sharing content and also giving you teaching tools so that you can take this information back to your own communities and share it widely. Bugün sizlerle bir takım stratejiler, bir takım araçlar, bir takım yöntemlerden bahsedeceğiz. Bunları hem kendi pratiğinizde kullanabileceksiniz, hem de kendi çocuklarınızla kullanabileceksiniz. Ve bunlar aktarılması, paylaşılması da oldukça kolay metotlar olacak. Böylece içinde bulunduğunuz daha geniş çevrelere de bunları yaygınlaştırabileceksiniz diye umuyoruz. So we'll be starting the conversation, reflecting on our own experiences and talking a bit about different parenting styles. Before we do that, though, we need to talk a little bit about the word discipline. Şimdi buna başlarken de farklı ebeveynlik stilleri üzerindeki görüşlerimizi, neler olup bittiğini birazcık paylaşmak istiyoruz. Ve bununla ilgili başlarken konuşmamız gereken konulardan bir tanesi de disiplin sözcüğünden anladığımız şey. Discipline and guidance basically mean the same thing, but have different connotations. When people hear the word discipline, even though it means to teach, they think about punishment. They think about having to punish their child. Disiplin ve... sorry. Go ahead, please. No, go ahead. Disiplin ve rehberlik aslında aynı anlama geliyor ama insanlar disiplin sözcüğünü duyduğunda çağrışımı olarak daha bir cezalandırma var içinde. Whereas with guidance, we're helping our child, we're teaching our child. And so
even though discipline and guidance basically mean the same thing, I use them interchangeably. Hı hı. Ama rehberlik dediğimizde çocuğumuzla daha beraber olma, ona bir şeyler öğretme durumunu çağrıştırıyor. İçeriksel olarak aynı şeyi ifade ediyorlar aslında ama böyle farklı çağrışımları var. O yüzden ben bazen disiplin, bazen rehberlik sözcüğünü kullanıyorum. Yeah, I feel that it helps parents and teachers reframe things. You move from punishing a child to get appropriate behavior to connecting with a child to get appropriate behavior. Bu da ebeveynin bu anlamdaki tutumunu, bu anlamdaki belki bu sözcükler ne anladığını değiştirmeye yardımcı oluyor. Çünkü bizim bahsettiğimiz şey istenen davranışı, uygun davranışı çocukla temas etme suretiyle ortaya koyabilmek. I also tell parents that there's no one right way to do this, right? We all have our own families of origin and our own experiences. I may know a lot about children and about child development and about parenting, but you are all the experts on your own child. So the information that we give today, take what you want from it and have it fit into what works for your family. Burada tabii ki bunu yapmanın tek bir yolu olmadığını da anlatmak gerekiyor. Çünkü hepimizin farklı aileleri, farklı geçmişleri, içinde bulunduğu farklı ortamlar var. O yüzden bu işin eğitmenleri, uzmanları olabilsek de sizlere tavsiyemiz bütün bu anlatılanlar içerisinden istediğinizi almanız, sizin için uygun olanı, size uyacak olanı almanız yönünde olacaktır. I also tell families and teachers there's no magic answer, right? There's no one thing you can do to stop children from having feelings or from expressing their feelings. And it takes a lot of repetition. We need to use these words with children over and over and over again to build that connection. It doesn't happen right away. Ve şunu da söylemek isteriz ki bunu yapmanın böyle bütün bu aklınızdaki soruların sihirli bir cevabı da yok. Şunu yaptığınızda toparlayacak, şunu yaptığınızda her şey mükemmel olacak. Bu böyle olmuyor. Bu çocuğa tekrar bir takım sözcükleri tekrarlamak, bir şeyleri yapmak ve böylece duygusal anlamda temas etmekle mümkün olabiliyor. When I'm working with small groups and teaching this topic, the way I approach this is I put them into small groups or pairs, and I have them have a discussion. And here is the discussion prompt. So, how were you disciplined as a child? Mm-hmm. We have a very large group today. And so I would like to approach this a different way, using some self-reflection. Okay. Şimdi normalde biz bu konuyu küçük gruplarla tartışırken bu kısımda onları ne yaparız? İkili ya da küçük gruplara ayırırız ve şu soruyu sorarız tartışmalar için. Çocukken siz nasıl disipline edildiniz diye. Ama şimdi çok geniş bir gruptayız takdir edersiniz. Farklı bir şekilde ilerleyeceğiz ve kendi başınıza düşünmenizi isteyeceğiz. This question can bring up a lot in a conversation. So I let them know, share as much or as little as you want. I give them 10 minutes. And then we come back together as a larger group and I start to collect the responses. Bu soru sırf kendi içinde zaten pek çok şeyi gündeme getirebilecek, su yüzüne çıkarabilecek bir soru olduğu için derim ki katılımcılarıma normalde istediğiniz kadar paylaşın. Ne kadar az ya da çok paylaşmak istediğiniz size kalmış. Ondan sonra kendi içlerinde 10 dakika kadar bu konuyu konuştuktan sonra büyük grupta toplanırız ve onların bir takım görüşlerini alırız büyük grupta. So what I'd like you to do right now is just to write down a few words or phrases that come to mind when you think about what discipline was like when you were growing up. Just do a little bit of self-reflection right now, and I'll give you a moment to do that. Hı. Benim sizden yapmanızı rica ettiğim şey şu an yanınızda bir kalem kağıt varsa o kağıda sizin için nasıldı? Çocukken disipline edilme şekliniz. Hangi sözcükler geliyor aklınıza? Belki birkaç taneyi yazmanızı isteyeceğim. Bunun için size zaman vereceğim. Okay.
when I call groups back, I take their answers, whatever they're willing to share, and I write them down in this format. Hı hı. Sonra ne yaparım ben normalde yüz yüze olduğumuzda? Gruplar tekrar geri geldiklerinde, onların paylaşımlarını bütün grupta duymaya başladığında cevaplarını şöylesi bir formatta yazıyorum. I don't put the parenting style titles at the bottom of each. I add that later. So I'm just taking their responses and putting them into 4 different categories. Hı hı. O ebeveynlik stilleri ifadelerini yazmam önce, alttaki onaylamayan, izin verici, ilgisiz kısımlarını yazmam. Sadece o 4 farklı kısma onlardan aldığım sözcükleri, hangi sözcükleri yazlarsa onları yerleştiririm. Okay, so let's look at these briefly. We'll start with the disapproving style of parenting. This centers punishment and tends to include things like spanking, yelling, guilt, threats, loss of privilege. The child is behaving out of fear of the punishment. Burada sırayla bakalım. Önce onaylamayan tarzda baktığımızda genel temanın cezalandırma olduğunu görüyoruz. Neler var bunun için? İşte vurmak, bağırmak, suçlamak, tehdit etmek, bir takım izinlerine artık müsaade etmemek, bir takım keyiflerine izin vermemek gibi şeyler var. Burada çocuk ceza korkusu, ceza almama korkusu, ceza alacağım korkusu üzerinden hareket ediyor. When I work with adults, this is always the longest list because for many of us, this is how we were raised. We were raised this way because that's how our parents raised us, right? And we kind of we repeat the cycles. Hı hı. Özellikle yetişkinlerle çalıştığımda genellikle en uzun liste bu ebeveynlik tarzına ait olan liste oluyor. Çünkü çoğumuz böyle yetiştirildik. Neden? Çünkü onlar da öyle yetiştirildiler kendi ebeveynleri tarafından. Bu ebeveynlik tarzı çoğunlukla döngüler halinde, kim neyi gördüyse onu uygulama şeklinde devam ediyor. If we look below at the laissez-faire style or the permissive style, this is where the parent doesn't have any rules or very, very few rules for the child. They're giving them no guidance about how to behave, no support in that way. And this comes from, I think, a few different motivations. One would be if the parent themselves had a very strict upbringing, they swing the other direction. Another reason might be they just want to avoid conflict or they want to be friends with their child. Hı hı. Bir alta baktığımızda da orada izin verici tavır var. Burada da herhangi bir kural yok, davranış hakkında bir rehberlik yok. Bu neden böyle oluyor diye soracak olursanız genellikle ya çok katı ebeveynlerden gelmiş olabiliyorlar ve onlar da tam tersini yapmak istiyorlar. Ben bunu yaşadım, çocuğum yaşamasın diye. Ya da çatışmadan kaçınmak istiyorlar. Çocuğumla arkadaş olayım istiyorlar. Bunun gibi aslında motivasyonlarla o izin verici, hiçbir kuralın ya da davranış hakkında rehberliğin olmadığı ebeveynlik stillerini görüyoruz. And of course, we know that children need boundaries to feel safe, right? Moving over to the dismissive style of parenting, that's where parents just don't deal with feelings and they want them to go away as quickly as possible. There's a lot of overlap with the disapproving and the dismissing styles. Hı hı. Ama biliyoruz ki çocuk güvende hissetmek için bir takım sınırlara da ihtiyaç duyar. Peki gelelim ilgisiz kısma. İlgisiz kısımda çocukların duygularına önem verilmez. Negatif duyguların hemen yok olması istenir. Aman çocuk direkt uzaklaşsın da şey olmasın diye böyle hani dert olmasın, hemen başında çok durmasın istenir. Bakıldığında ilgisiz ve izin verici ebeveynlik tarzların birbirine benzeyen çok tarafı olduğunu söyleyebiliriz. And then we'll move on to the emotion coach style. This is where the parents or the adults encourage discussion about the rules. They give reasons for rules. They show mutual respect with children. And the focus here is on connection. Duygu koçuna kısmına geldiğimizde ise burada kurallarla ilgili uzunca konuşma, anlatma var. Kuralların neden olduğunu izah etme var. Ve bunlarla ilgili karşılıklı bir saygı duyma durumundan bahsediyoruz duygu koçluğunda. So let's compare a few of the styles. If a child is growing up with parents who are disapproving, using that disapproving style, let's say the rule in their house is we don't put our feet on the table. And
Mom is across the street talking to a neighbor, and we want to put our feet on the table. If our parents are using a disapproving style, we may go ahead and do that. And then when we see mom coming home, we quickly take them off. Hı hı. Şimdi bu ebeveynlik tarzlarını örneklerle açıklayalım. Diyelim ki onaylamayan tarzda bir ebeveynlerimiz var ve bizim evdeki kurallardan biri de ayaklar masaya uzatılmaz. Eğer annemiz evin dışında, karşıda, sokakta komşuyla konuşuyorsa, çocuk da ayağını masanın üstüne uzatmak istiyorsa bunu yapar. Sonra annesinin eve doğru gelmeye başladığını görünce hemen indirir. So there's an external motivation, right? Children don't necessarily behave because it's the right thing to do. They're behaving as long as someone's watching. Dışarıdan bir motivasyon var dikkat ettiğiniz gibi. Burada çocuk bir şeyi doğru olduğu için yapıyor değil. Çocuk birisi izliyor, birisi görecek diye doğru şeyleri yapıyordur. Whereas if you take the same scenario in a home where the parents are emotion coaches, and you have the parent across the street talking to a neighbor, the child may want to put their feet on the table, and they still might, but they're going to think about it, right? Because that parent may have said, we don't put our feet on the table because it's dirty. We don't put our feet on the table because it was grandma's table and it's very special to us. So the child still may misbehave, but they have to go through a thought process and make their own decisions. So it's intrinsic motivation. Aynı senaryoyu duygu koçu ebeveyne sahip bir ailede bir çocuk için düşünecek olursak, anne dışarıda komşuyla konuşurken çocuk yine ayağını masanın üstüne koymayı isteyebilir. Ve hatta bunu yapabilir. Ama bunu yaparken düşünecektir. Çünkü ayaklarımızı masaya uzatmıyoruz'u anlatırken anne ya da baba demiştir ki bunu yapmıyoruz çünkü bak kirli, oraya kirlenir. Ya da bu büyük annenin masasıydı, bizim için çok özel, ona ayağımızı koymayı istemeyiz diye anlatmıştır. Çocuk bunu yapsa dahi, hani uzatmış olsa bile kendi içinde düşünecektir ve buna özgün bir karar ve bu düşündükten sonra bir karar verecektir. Yani bir içsel motivasyonla bu hareketi yapacak ya da yapmayacaktır. Yeah, so we want to take what I would call the long view of parenting. We get to know our children for a long time. What do you want your relationship to be like when your child is 10, 15, 20, 30? So even though the child may be very small, we're setting this foundation for a lifelong relationship. Çocuğumuzla olan ilişkiye uzun vadeli bakıyoruz takdir edersiniz. O yüzden çocuğunuzla aranızdaki ilişkinin 10 yaşında, 15 yaşında, 20, 30 yaşında nasıl olduğunu, nasıl olmasını istersiniz. İşte bunu yapabilmek için de daha çok küçük yaşlardan bile olsa bu tarz bir yaklaşımla temellerini atmak önemli. As we look at parenting styles, depending on what you read, they'll be called different things. So here is an illustration from the positive discipline approach, which I'll be talking about a little later. And it talks about kind and firm. When we have a parent who is only kind, then the child lacks self-discipline and may feel insecure. When we have a parent who's only firm, then we have a child who is submissive or rebellious. Burada ebeveynlik stilleriyle ilgili farklı isimlendirmelerden bahsedeceğiz. Pozitif disiplin etmek içerisinde hoşgörülü ve katı olmanın bir bütünü var aslında. Eğer sadece hoşgörülü olursa bu defa işte ne olacak, herhangi bir sınır yok. Bu defa çocuk güvensizlik hissine girebilir ve öz disiplin eksikliğinde olur. Ama sadece katı davranılırsa da o zaman ya korku, ya boyun eğme ya da isyana yol açar. So the ideal is kind and firm. İdeal olanı hem hoşgörülü hem katı olabilmek. So Joni, I'm going to pass this over to you now. All right. Thank you. Next slide. Şimdi sözü Joni'ye bırakıyorum ve bir sonraki slayta geçiyor kendisi. Hello, everybody. Merhabalar. So, just summarizing what Beth was saying as well, this is just an illustration of the different parenting styles. And I do like to take a moment again, just with this large of a group, to do a bit of a self-reflection in a moment, as Beth did with you earlier.
Beth'in söylediklerinin özeti özeti gibi bir slayta bakıyoruz aslında. Ben de onun yaptığı gibi birazdan bir soru üzerinden kendi üzerimizde düşünmenizi isteyeceğim. Okay, next slide. So basically, as Beth was saying, we are all products of our own past history and experiences. And it's very common in our own parenting to have that generational pull of parenting the way we were parented. And we want to take a look at how we were parented and decide what we want to take from our chapter 1, the way we were parented, and what we want to bring or not bring to our chapter 2, the way we want to pioneer our own families. Beth'in de dediği gibi hepimiz aslında kendi kök ailemizdeki ebeveynlik tarzlarımızı taşıyoruz. Bizim burada bahsetmek istediğimiz şey birinci bölümdeki, yani kendi ebeveynlik edilme şeklimizden hangilerini alıp ikinci bölüme taşımak istiyoruz? Yani kendi ebeveynlik etme şeklimizi. Okay, so this is an exercise that I often use in our workshops to give individuals an opportunity to reflect on how emotions were dealt with as they were raised from their perspective, and then to discuss that with their partner and or family members. Workshoplarımızda, eğitimlerimizde bu egzersizi kullanıyorum. Böylece kişiler kendi yetiştirilme süreçleri boyunca duygularla nasıl baş ettiler, duygular nasıl ele alındı onların ailesinde, bunun üzerinde düşünebilme, karşılıklı konuşabilme şansına sahip oluyorlar. Oradaki arkadaşlarıyla ya da aile bireyleriyle bunları beraberce tartışabiliyorlar. So you'll see here there are several discussion prompts, and I let people self-select what is most personal and individualized for them. So I'm just going to give you a moment, as Beth did earlier, to self-reflect and take a look at the different prompts and maybe just journal a couple of thoughts on the prompts that resonate with you the most. Buradaki düşünme noktalarından ben özgürce seçmelerini isterim katılımcılarımın. Onlar için en özel geleni, en kişisel geleni hangisi ise onu almalarını ve onun üzerinden konuşmalarını isterim. Beth'in yaptığı gibi ben de size şimdi zaman vereceğim. Bunun içerisinden istediğinizi seçin ve o sizde hangi düşünceleri uyandırıyor, neleri uyandırıyor, onları şöyle bir not alır mısınız yine aynı kağıda? By way of modeling, I'm going to give an example, and I'm going to say up front here, I'm going to give a few examples from my upbringing or my parenting, and I have permission from all the parties involved to disclose this. Örnek olsun diye ben de bir takım bu düşüncelerimi paylaşacağım buradaki konuşma noktalarıyla alakalı. Bu eğitim boyunca kendi yetiştirilme tarzımdan ve kendi ebeveynlik tarzımdan da örnekler vereceğim ve ilgili tarafların hepsinden de bu paylaşımları yapabilmek için izin aldım. Bunu da belirtmiş olayım. So I am the middle child of a family of 5 children. 5 çocuklu bir ailenin ortanca çocuğuydum ben. And my father had a very sarcastic sense of humor. Babamın da çok sarkastik, biraz alaycı bir espri tarzı vardı. And now that I know his backstory and how he was raised, I understand that about him, but I didn't necessarily appreciate it as a child. Şimdi dönüp baktığımda onun yetiştirilme tarzını bildiğimde anlayabiliyorum neden böyle yaptığını, ama çocukken bu alay edilme konusunu çok fazla sevmezdim. So I was one of those children who wanted to be noticed, and I had a lot of siblings, so I was often very emotive and expressive and loud. Ortanca çocuktum, fark edilme arzusu içinde olan bir çocuktum. Görün beni, duyun beni diye. O yüzden hareketli, ifade eden ve birazcık da sesi yüksek çıkan bir çocuktum. And some comments I vividly recall my father saying were things like, Joni, you have 2 ears and 1 mouth for a reason. Or Joni, if you can't be right, be wrong at the top of your voice. Babamın sıkça şunu dediğini hatırlarım. Joni bak, 2 kulağın ve sadece 1 ağzın var. Sence de bunun bir nedeni yok mu? Derdi. Ya da
bak bir konuda hatalıysan sırf sesin yüksek diye bu seni doğru yapmaz diye çokça söylediğini hatırlarım. So an emotion that I experienced frequently as a child was embarrassment because my dad would say those things to me, but in private, but in public as well. Çocukken hissettiğim duygular arasında en yoğun olanı utanma duygusuydu, utanç duygusuydu. Çünkü babam bu tarz şeyleri biz yalnızken de söylerdi, insanların içinde de söylerdi bana. And just to kind of wrap that up, there was one experience I remember where I went swimming with a friend, and her father was an underwater photographer, and he was taking photos of us. And he took a photo of me where I had just dove into the water and my mouth was closed and my cheeks were really puffed out like this. And he developed that film and I brought it home to show my parents. Bir keresinde bir anımı da paylaşayım. Arkadaşımla yüzmeye gitmiştik. Arkadaşımın babası sualtı fotoğrafçısıydı. O yüzden bizim su altındaki fotoğraflarımızı çekti. Benim fotoğrafımda ben suya yeni dalmışım. Ağzım kapalı, ağzımın içi böyle havayla dolu şeklinde, yanaklarım şişmiş. Öyle bir fotoğrafımı çekmişti. Onu da tab ettirmişti. Ben de aldım fotoğrafı, koşa koşa eve getirdim. Anne babama göstereyim diye. And my dad was the one who kind of scrapbooked all of our photos, and I gave it to him. And a couple weeks later, I looked in the scrapbook, and there was the photo with my mouth closed, and it said, Joni, the only time her mouth is ever shut. That's what he wrote underneath it. Babam bizim fotoğraflarımızı alır böyle bir albüme yerleştirirdi. O albümde farklı farklı şekillerde yerleştirir ve onları farklı organize ederdi. Sonra birkaç hafta sonra bir baktım benim fotoğrafım da albüme yerleşmiş ama şöyle fotoğrafım var ve altında şunu yazmış babam. Joni, ağzını kapalı yakalayabildiğimiz tek an. Needless to say, I was embarrassed. As I recall, I cried. And I have really had to work on not being that generational pull of being really sarcastic with my children in my own parenting, because that's how I was raised. Tabii ki çok utandım. Hatta ağladığımı da hatırlıyorum. O yüzden kendi çocuklarıma ebeveyn olma sırası geldiğinde bunu yapmamaya çok dikkat ettiğimi, onlarla alay etmemeye, onlarla böyle dalga geçen bir şekilde şakalaşmamaya çok dikkat ettiğimi hatırlıyorum. Next slide, please. So again, what our chapter 1 was with our families of origin doesn't have to be our chapter 2. And yet those chapter 1s, the way we were raised, are very powerful. Again, that generational pull. Evet. Hayatlarımızın birinci bölümü ikinci bölümünün aynısı olmak zorunda değil. Yani yetiştirildik diye bir şekilde öyle yetiştirmek zorunda değiliz. Yine de işte o birinci bölüm cidden büyük öneme ve etkiye de sahip, nesiller aşan etkisinden ötürü. And actually, Beth, if you could go back a slide, to that end, there's the way we were raised and how we want to take the way we were raised into how we parent or not. And then our children are going to bring in different ways of how we interact and our rituals of connection as they grow. Çünkü bizim bu yetiştirilme tarzımızdan bizim aldığımız şeyleri ve bunu aktarma şeklimiz. Sonra çocuk o ritüellerimiz, temas etme yöntemlerimizle katarak devam edecek ve bu şekilde ilerleyecek. And Beth, if you could quickly give a version of your winter solstice story to kind of illustrate how you and your husband came from very different families of origin, and then how you created these rituals of connection, kind of mitigated the way you were raised and how you raised your kids in just that one example. Evet, bir örneği mesela verebilir miyim? Mesela farklı eşinde, farklı ailelerden, farklı tarzda ailelerden geliyorsunuz ve bir araya geldiğiniz vakit sizin belli ritüelleriniz oluştu ve bu nasıl devam etti? Bunu bir örnek üzerinden verebilir miyiz? Sure. As Joni said, my husband and I come from very different backgrounds. I was raised Jewish, and as my daughter described it when she was very little, my mom is Jewish and my dad is from Buffalo, which is a smaller area of
of the United States. Joni'nin de dediği gibi eşim ve ben farklı kültürlerden, farklı çevrelerden gelmiş insanlarız. Ben Musevi olarak yetiştirildim. Kızım küçükken şey derdi. Annem Musevi, babam Buffalo'dan. Buffalo da Amerika'da küçük bir yerleşim yeri. So we had different holidays that we celebrated, different traditions in our families of origin, and it wasn't a problem until we had children and had to figure out what we wanted to do as a new family. Kendi kök ailemizde farklı farklı bayramlarımız, farklı tatillerimiz, farklı ritüellerimiz vardı ve çocuklarımız olana kadar bu çok problem olmadı ama çocuklar olduktan sonra neyi nasıl kutlayacağız, kimle nasıl ritüelleri yapacağız bunu bir düşünmek zorunda kaldık. My husband really wanted to celebrate Christmas, wanted a Christmas tree. That was not my background, and I really didn't want that. So we went back and forth over several years and decided that we would come up with a new tradition and we would celebrate the winter solstice. Eşim gerçekten Christmas'ı çok severdi, onu kutlamak isterdi, ağaç alalım, süsleyelim ama ben böyle bir geçmişten gelmiyordum. Hani çok fazla da istemiyordum. Nasıl yapsak, nasıl etsek, şöyle mi olsun, böyle mi olsun derken biz kendi bayramımızı, kendi ritüelimizi oluşturmaya karar verdik ve kış dönümünü ne yaptık? Kutlamaya karar verdik. So we started with small things and we just made it up. We would light candles around the house, turn off the lights when the sun came down, make a fire in the fireplace. Ne yaptık? Kış gün dönümü olduğunda ufak şeylerle başladık. Evin etrafına mumlar yerleştiriyorduk, o şöminemizi yakıyorduk, işte farklı farklı ışıkları yerleştiriyorduk. And we started inviting friends over and having a party. And over time, all of our friends celebrated the winter solstice with us. Our children brought their friends to the party. And it was a way to create something that was just for our family. Sonrasında eşimizi, dostumuzu çağırmaya başladık. Onlarla bizle beraber kış gün dönümünü kutlamaya başladılar. Çocuklarımızın arkadaşları geliyordu ve bizim ailemize ait, bizi anlatan, bizi ifade eden bir kutlama, bir gelenek haline geldi. So even though we wound up celebrating Christmas and also Hanukkah, we created something that was just special for our family culture. Evet, günün sonunda Christmas'ı da kutlar olduk, Hanukkah bayramını da kutlar olduk ama bütün bu ikisinin yanında bir de bizim ailemize ait, bizi anlatan bir bayramımız, bir kutlamamız daha olmuş oldu. Okay, Joni. Okay, thank you. Next slide. Teşekkürler. Beth, çok seviyorum ben bu hikayeyi. Bir sonraki slide. All right. So we're talking about emotions and the way children learn how to self-regulate, how to deal with their feelings and their emotions is they learn it by the predominant adults in their lives. Duygulardan bahsediyoruz. Çocukların duygularını regüle edebilmeleri, düzenleyebilmelerinden bahsediyoruz. Peki çocuk bunu nasıl öğrenir? Çocuk bunu hayatındaki ana figürlerden, ana erişkin figürlerinden öğrenir. Onlarla birlikte olma içerisinde duygularını nasıl regüle edebileceğini anlar. And the research is very clear that across the lifespan, there are two intervention approaches that support the development of physical, emotional, social, and relational well-being. Araştırmalar bizim duygusal, fiziksel, ruhsal iyi oluş halimiz, sosyal iyi oluş halimiz içerisinde iki tane önemli müdahale alanından bahsediyor. So what the research tells us that for overall life satisfaction, when children learn to self-regulate by having an adult help them co-regulate, that they end up having the ability to manage their emotions, their thoughts, and their behaviors. Genel yaşam doyumu, memnuniyeti içerisinde, iyi olma hali içerisinde şunun çok önemli olduğunu söylüyor araştırmalar. Eğer çocuk bir
erişkin, etrafındaki onun için önemli olan bir bakım vereni, bir erişkinle beraber birlikte regüle olmayı, birlikte duygusunu sakinleştirebilmeyi ya da duygusunu hissedebilmeyi deneyimlediyse bütün bu alanlardaki iyi olma hali anlamlı biçimde artıyor. Okay, next slide. So when we as parents, grandparents, family members, teachers, those that spend time with children, when we model for them constructive ways to manage emotions, that's how they develop self-regulating their own emotions. Yani anneler, babalar, öğretmenler, terapistler, büyük anneler, büyük babalar olarak, çocuklarla vakit geçiren insanlar olarak eğer biz buna model olursak, biz bunun rol modelliğini yapabilirsek, yani kendi duygumuzla kalabilmeyi, kendi duygumuzu yönetebilmeyi ve bunu onlarla beraber yapmayı göstermek, onların da bu beceriye sahip olmalarına yardımcı oluyor. So when we talk about self-regulation, we're using that as an umbrella term to cover overall the ability to manage our thoughts and our emotions constructively through life's ups and downs. Öz regülasyon dediğimiz zaman aslında bu kapsayıcı bir terim, bir şemsiye terim olarak düşünebilirsiniz. Bunun altında duyguları yönetebilme, sosyal anlamda, sürdürülebilir anlamda bunlarla kalabilme, bunun içindeki bütün esneklik vesaireyi içeriyor. Okay, next slide, please. So you can see the impact our modeling has on children, the way we handle our emotions and our feelings is the predominant teacher for them throughout their life. Yani buradaki slayttan da bizim etkimizin ne kadar önemli olduğunu görüyoruz çocuk üzerinden, duyguları regüle edebilme açısından. Hani onların ileriki dönemde duygusunu regüle edebilen bireyler olabilmesini sağlamak için bizim rol modelliğimiz, bizim birlikte olma şeklimiz onlarla çok önemli. Okay, so you can see kind of the dynamic here in the slide. If a child is dysregulated, they're not regulated. If they're dysregulated, and by that I mean, let's say they're arguing or they're resisting, shutting down, perhaps there's aggression with peers, nervousness, refusal, anxiety, they're less likely to be able to effectively communicate because their thinking brain, their prefrontal cortex is offline. They're flooded, they're overwhelmed. Şimdi eğer bir çocuk disregüle ise ne yapacaktır? Bağırıyordur, çağırıyordur, arkadaşlarıyla anlaşamıyordur, onu oraya atıyordur, kendini kapatıyordur vesaire. Muhtemelen bu çocuk iyi bir iletişim içerisinde olamıyordur. Çünkü bu duygu içerisinde, böylesi bir disregülasyon içerisinde düşünen beyni, yani o prefrontal korteks dediğimiz o düşünen beyni zaten devrede değildir. Before a child can productively regulate their own emotions, they need that process modeled to them. Çocuğun kendi duygusunu aktif olarak regüle edebilmesi için bunun nasıl yapıldığının ona gösterilmesi, bunun nasıl yapıldığının ona aktif bir şekilde modellenmesi gerekir birisi tarafından. Next slide. Back a couple, actually. There we go. So supportive emotional regulation is critical at every stage of development, from birth through young adulthood. Duygu regülasyonu konusunda beraber olmak, birlikte regüle olabilmek yaşamın her evresinde çok önemli. Doğumdan başlar, genç erişkinliğe kadar sürer. It develops through interactions with caregivers, and our ability to self-regulate begins to develop in infancy, and it's built on a foundation of responsive caregiving. Ebeveynin, bakım veren kişinin ya da yetişkinin çocukla olan iletişimi, yaklaşımı, teması bununla başlar ve sonra çocukluktan başlayarak işte bu sorumlu bakım, sorumlu şefkat üzerinden gitgide gelişir. And the research tells us that there's two critically important points in life where children are neurobiologically learning how to work with their emotions. And that's in infancy, the first few years of life, and in adolescence.
Araştırmalar bize şunu gösteriyor. Çocukların bu duygusunu regüle edebilme becerilerinin çok geliştiği kritik 2 tane dönem var. Nörobiyolojik anlamda bunu öğrenebildiği ve içselleştirebildiği 2 dönem var. Bunlardan biri bebeklik dönemi, yani yaşamın ilk 1-2 yılı. Diğer bir dönemde ergenlik yaşları. And a lot of parents think until a child has expressive language that they really can't be emotion coaching. Burada çoğu ebeveyn burada çocuğun daha küçük olduğu halinde o duygu koçluğunun yapılamayacağını düşünebilir. Çünkü daha o eliyle koluyla sadece ifade ediyordur. But as you can see just from these pictures, children, babies, infants are communicating with us through their expressions and their vocalizations from the moment they're born. Ama buradaki resimlerde de gördüğünüz gibi daha doğdukları andan itibaren bebekler, çocuklar bizimle duygularını yüz ifadeleriyle, ses tonlarıyla, duruşlarıyla aslında iletirler. Next slide. So here we see a child expressing some stress. Okay, they might have a wet diaper, they might be hungry, they might be tired, but the child is crying. That's a way that they're expressing a need. Buradaki slaytta çocuk bir ihtiyacını dile getiriyor. Ne olabilir? Altı ıslanmış olabilir, aç olmuş olabilir, yorgun olmuş olabilir. Ne yapıyor? Bir ihtiyacını ağlama yoluyla ifade ediyor. And of course, that's going to raise anxiety in any parent. None of us wants our children uncomfortable and crying. Tabii ki bu her ebeveynde bir anksiyete yaratır. Kimse çocuğunun sürekli ağlıyor kalmasını istemez, değil mi? But we are modeling for our children from the beginning how to deal with stressors. Ama işte biz çocuğumuzla daha en başından stres kaynaklarıyla nasıl baş edebilmesini, nasıl baş edebileceğinin bir rol modeli olmak istiyoruz. So we're actually co-regulating, which leads to the child eventually being able to self-regulate by modeling that we're able to control our emotions and model techniques and skills for self-calming and self-regulation. Yani önce birlikte regüle olacağız. Çocuk buradan regüle olmanın nasıl bir şey olduğunu, duygusunu kontrol etmesini, duygusunu kalmasının nasıl bir şey olduğunu bizden görecek, benimseyecek ve ondan sonra kendini regüle etmeyi, tek başınayken kendini regüle edebilmesinin yöntemlerini ve becerisini elde etmiş olacak. Okay, next slide. And over time, we're giving them the roots, so eventually they'll have the wings to really self-regulate and have emotional IQ or emotional intelligence. Bu dönemde çocuklara bir takım kökler veriliyor. Bu sağlam köklerin üzerinden yetişen duygusal zeka gövdesi içerisinde ihtiyaç duyduğu bütün becerilere sahip olmuş oluyor çocuk. So when I talk about emotional intelligence, this involves learning how emotions work and how to behave in healthy ways when feelings are strong. Duygusal zeka dediğimiz zaman kastettiğimiz şey duyguların nasıl işlediğini, duyguların nasıl oluştuğunu anlamak ve özellikle bu duygular güçlü hissedildiğinde uygun davranışların nasıl verileceğini, nasıl ifade edileceğini bilmekten geçiyor. And it begins with consistent, predictable, and responsive caregiving. I call it CPR, consistent, predictable, responsive. Bunun başlangıcı da tutarlı, öngörülebilir ve sorumlu, yanıt veren bir ebeveynlikten geçiyor hazırlanması için. Tutarlı, öngörülebilir ve sorumlu, yanıt veren. Bu şekilde bir yaklaşımla çocuk bunları edinebiliyor. And it involves recognizing how we as adults feel about feelings, how we as caregivers support, respond to, and teach children about feelings and appropriate behaviors. Biz ne hissediyoruz? Biz nasıl kalıyoruz duygularımızla? Duygulanımlarımız içerisinde biz neler yapıyoruz? Bunu fark edebilmek ve sonrasında çocukla beraberken içinde bulunduğumuz durumların duygularını yönetmeyi, onlarla kalabilmeyi çocuğa modellemek gerekiyor. So we're reinforcing much of what you already know about guiding children's emotional development in the way we connect, communicate,
listen, respond, encourage, and provide boundaries for them. Aslında bildiğiniz şeyleri biraz pekiştiriyoruz bugünkü konuşmamızda. Çocuğun duygusal gelişimini destekleyebilmek için çocukla temas etmek, çocuğa sınır oluşturabilmek, çocuğa rehberlik edebilmek yapılması gereken önemli şeyler. Next slide. So caregivers, including parents, teachers, after-school care providers, extended family members, and others who consistently model their own self-regulation and understand the different elements that affect its development can guide children into co-regulating their feelings, their impulses, and their actions. Hı hı. Burada çocuğun hayatında olan ebeveyn olsun, öğretmen olsun, bakıcısı olsun, terapist olsun herkesin bu kendi duygusunu regüle edebilme halini çocuğa modellemesini, sonrasında çocuğun bunu kendisi başına yapabileceğini biliyor ve ona göre davranıyor olması lazım. So over time, children learn how they tend to react and respond to different stressors, and they begin to develop effective personal strategies to calm their heightened arousal. Hı hı. Çocuk zaman içerisinde bunlara maruz kaldıkça, bunları gördükçe, deneyimledikçe farklı stres kaynaklarına karşı nasıl davranacağını, bunlarla nasıl baş edeceğini fark etmeye başlıyor ve ileride de kendine özgü stratejiler geliştirebiliyor duygu regülasyonu ile ilgili. Okay, this next slide talks about all the different things that affect the different factors contributing to self-regulation. Bu slaytta da öz regülasyona etki edebilecek farklı faktörleri görüyorsunuz. So self-regulation is influenced by stress and adversity in the environment, as well as caregiving support and the child's own biology, their genetics, their inherent temperament, all of that. Hı hı. Çocuğun öz regülasyonu içinde bulunduğu çevreden gelen stres faktörleri ya da bir takım unsurlarla etkilenebiliyor. Bakım verenin nasıl bir destek verdiğinden etkilenebiliyor. Çocuğun bir takım genetik özelliklerinden, biyolojisinden de aslında kaynaklı şeyler bütün bu sürece etki edebiliyor. Okay, so many factors, the environment they're in, their own biology, they start to develop these skills to regulate their emotions, and our support, consistent, predictable, responsible CPR, parenting and guidance helps them develop those skills. Yani işte bütün bu ortamlar, çevreselden tutun da biyolojisine kadar olan faktörler çocuğun öz regülasyonla alakalı becerilerini, yöntemlerini geliştirmesine yardımcı oluyor. Ve bütün bu içinde bulunan ortamın da bizim tutarlı, öngörülebilir ve sorumlu ebeveynlik ve rehberlik anlayışımızla desteklenmesi çocukta bir öz regülasyon becerisi oluşturuyor. So the next slide pretty much says the same thing, just in a different way. That again, this kind of like Venn diagram of all of these things that help guide children to self-regulate through co-regulating model. Bu slaytta da aslında söylediklerimiz farklı biçimde özetlenmiş. Kümeler yardımıyla nasıl çocuğa modellenebileceği bu öz regülasyonun burada anlatılmaya çalışılmış. So the next slide just gives you some examples of positive parenting. Bu slaytta da pozitif ebeveynliğe dair birkaç örnek resmedilmiş. And again, parents or care providers who are consistent, predictable, and responsive are essentially emotion coaching children, and that these children learn to understand their feelings and learn to handle them in appropriate ways. Yani tutarlı, öngörülebilir ve sorumluluk içerisinde ebeveynlik yapan kişiler duygu koçluğu da yapıyorlar çocuklarına. Ve bu duygu koçluğu yapma süreci içerisinde çocuk kendi duygusuyla kalabilme, regüle edebilme ve fark edebilme becerilerini de yaşam içerisinde geliştirmiş oluyor. And these adults or parents develop strong relationships with their children through emotion coaching, and these children, research tells us, develop strong friendships, resilience, and are more prepared to cope with life's challenges. Böylesi bir ebeveynlik etme,
Böylesi bir yetişkin olma durumu da çocukla çok daha güçlü bağların kurulmasına yardımcı oluyor. Bu çocuğun etrafındaki kişiler için, ister ebeveyni ister bakım vereni olsun. Sonrasında bu çocuklar da erişkin yaşa erdiklerinde çevreleriyle daha iyi arkadaşlıklar kurabiliyorlar, daha güçlü bağlar kurabiliyorlar. Stres ya da istenmeyen durumlarla da daha iyi baş edebiliyorlar. Next slide. So here, this is an exercise on describing emotions and describing and understanding how our children show their emotions. Burada da başka bir egzersiz var. Bir takım duyguların tanımlanması ve gösterilmesine dair bir egzersiz. So I'll often ask parents that I work with to describe or journal or reflect or to discuss on how their children exhibit these emotions. Genellikle ebeveynlerle çalışırken çocuklarını bu duyguları yaşadıklarında bunu nasıl gösterdiklerini yazmalarını, tartışmalarını isterim. And I'll give you an example of my daughter. Her name is Shelby. Kendi kızımdan örnek vereyim. Adı Shelby. And Shelby is an adult woman now, but when she was young, she was very, very shy and reserved. Shelby şu an erişkin bir kadın ama küçükken çok utangaçtı, çok böyle kendi içine dönük bir çocuktu. And her shyness sometimes moved down the spectrum into fear. Ve bu utangaçlığı, bu çekingenlik hali bazen korkuya doğru da giderdi. And so often she would react strongly to what many would consider minimal stimuli. Çoğu kişiye ufak bir uyaran olarak gelebilecek şeylere fazlaca tepkiler verebilirdi. And there was one episode where her father and I were arguing and our voices were raised, and I'm sure we were very animated. And she grabbed both of our legs and was clearly fearful. Bir keresinde babasıyla bir tartışma yaşıyorduk. Sesimiz yükselmişti. Muhtemelen böyle elimiz ayağımızda oynuyordu. Geldi, ikimizin birden bacağına sarıldı ve çok korktuğunu gördük. And that was really a red flag to us that it was time for us to de-escalate and calm down and model for her that we could be upset or angry or frustrated, but that things were still okay. Hı hı. Ve bu bize bir uyarı işareti oldu. Bizim bir sakinleşmemiz, bir tık altı aşağı indirmemiz gerektiğini, seviyeyi, hararet seviyesini bize gösterdi. Ve şunun modelini, rol modeli olmamız gerekiyordu ona. Tamam, birbirimize kızmış olabiliriz. O an birbirimize bir şeyler üzülmüş olabiliriz. Ama bu hala okey, bu olabiliri göstermemiz gerektiğini gördük. And to be responsible as a parent to recognize and acknowledge her emotion, and then to help her label it and explain. So what I did was I said, Shelby, Dad and I were disagreeing on something. Sometimes we disagree. Our argument was this big, but our love is that big. O yüzden nasıl dedim ben kızıma, dedim ki Shelby bak, anne ve baba bazen fikir ayrılığı yaşayabilir. Bazı konularda uzlaşamayabilirler, farklı şeyleri düşünüyor olabilirler. Ama bizim farklı düşünüşümüz, tartışmamız bu kadar ama sevgimiz bu kadar büyük. Yeah. So age appropriate labeling of emotions. And then of course we each gave her a hug, and then we had a family hug. So we had that physical connection as well, which young children really need to know something is resolved. Yani ne yaptık? Çocuğun yaşına uygun bir şekilde Duygu'nun adını koyduk, Duygu'yu tanımladık. Sonrasında birbirimize sarıldık babayla. Ardından bütün aile olarak bir aile sarılması yaptık. Çünkü genç yaştaki, küçük yaştaki çocuklar fiziksel temasa da çok ihtiyaç duyarlar. Next slide. So the next few slides you're going to see later, so I'll just talk to them briefly, but this is a slide that I really like as far as labeling emotions.
Burada duyguların adını koymakla alakalı birkaç slide olacak. Bunlardan kısaca böyle bahsediyor olacağım. And then the next one is a poster that was in a classroom, just kind of checking in on how are you feeling today? And having something visual and having kids think about how they're feeling. Mesela sınıfta kullanılabilecek bir şey bu da. Farklı regülasyon bölgeleri. Burada çocuklara sormak, ne alemdesiniz? Bugün kendinizi bunlardan hangisine yakın görüyorsunuz gibi. Çocuğun bunu tanımlamasını, fark etmesine yardımcı olmak. And then the next slide is just another way to check in with how kids are feeling. This would be for older kids. What I like about this, it's not just asking them how they're feeling, but why they're feeling this way and what they can do to make themselves feel better and what others might be able to do. So they're thinking about their emotions and what they can do to self-regulate. Bu da mesela daha biraz ileri yaştaki çocuklar için bugün nasıl hissediyorsun diye soruyor ve sadece bugün nasıl hissettiğini sormakla kalmıyor. Daha iyi hissetmeme yardımcı olması için kendi başıma neler yapabilirim, başkaları neler yapabilir ve şu an ne ihtiyacım var da buradan görmüş oluyoruz. Next slide. Now, this is a very involved slide that at the center of the wheel has some core emotions. And then around it, it has more of the spectrum of emotions. Bu slide'da ise en merkezinde bir takım çekirdek duygular var. Onların etrafında da oradan yansıyan belki daha yan duygular diyebileceğimiz duyguları görüyoruz. And what a gift and how helpful to coping techniques and problem solving to be able to recognize the difference and the nuance between emotions, the difference between I'm angry or I'm let down. Burada farklı duygular arasında ayırt edebilmesine yardımcı olmak için hani kızgınım ya da yarı yolda bırakıldım gibi. Or discerning between I'm surprised or I'm disillusioned or expressing I feel sad or I feel vulnerable. Burada bir takım duyguların ayırdığına işte üzgünüm veya şaşırdım gibi. Bunların arasındaki farkları görebilmek. And this can be made age appropriate as well. Very young children, you could cut out pictures and put them on the wheel, like how are you feeling, and they can point to them. Bunu yine yaşa uygun bir şekilde tasarlamak da mümkün. Böyle sözcüklerle yapmak yerine daha küçük yaştaki çocuklar için her birini anlatan belki veya daha az sayıda anlatan belli yüz ifadeleri konulabilir. Ve o yüz ifadeleri üzerinden çocuk bunları daha iyi görebilir ve ayırt edebilir. So what we're looking for are ways for children to be able to identify and express how they feel at an age-appropriate level. Bizim istediğimiz yaşa uygun bir biçimde çocuğun nasıl hissettiğini ve nasıl ifade ettiğini anlamasına yardımcı olmak. Now, my son, who is now an adult, didn't have the words to tell me I'm flooded or I'm overwhelmed. But I remember when he was about 4 or so, he put his hand up like that to me and he stomped his foot and he said, Mom, there's a thunderstorm in my head and my words are broken. Benim oğlumun mesela şimdi kendisi de yetişkin bir insan. Öyle çok fazla sözcüğü yoktu duygu ifadesi konusunda ama 4 yaşı civarındaydı. Hatırlıyorum böyle bir şey çok ona fazla geldiğinde artık bunu aldığında kaldıramayacak hale geldiğinde elini bana böyle gösteriyordu avuç içini. Ayağını yere vuruyordu ve diyordu ki anne kafamın içerisinde fırtına var sözcüklerimin hepsi kayboldu diyordu. So what a wonderful gift that he's able to express how he's feeling, but also to create his own boundaries. Like, Mom, stop talking. You're going way over me. I'm flooded. He didn't have those words, but he had a way to express them. And I was able to attune to him. He was co-regulating me, actually. Ne güzel değil mi? Yani hem nasıl hissettiğini ifade etmekle kalmıyor, aynı zamanda ne yapmam istediğini de söylüyor. Dur diyor bana. Hani bütün işte şu an biraz fazla bunu almış hissediyorum. Bu söylediklerim beni şu an görebileceğim ya da uyumlanabileceğim bir yerde değil gibi diyemiyor. Böyle sözcükler yok belki ama bunu
dur ben böyleyim diye bana anlatıyor. Aslına bakarsanız o beni birlikte regüle ediyor. Okay, so next slide. So we're talking about labeling emotions, modeling appropriate behavior, redirecting children's attention when appropriate, providing support and being positive, but having clear boundaries. And Beth is going to get into this a bit more when she really goes through the steps of emotion coaching. So Ne next slide. yapıyoruz burada? Adlandırıyoruz, model oluyoruz, yönlendiriyoruz, destekliyoruz ve gerekli olduğunda uygun sınırları koyuyoruz. Bunlardan birazdan daha detaylı bahsedecek. So this slide was a poster in a classroom. When I feel upset or unfocused at school, I can. And then a whole list of different things that they can do, behaviors that they can do to help regulate their feelings. Bu da mesela okullarda kullanabilecek bir poster aslında. Hem evde hem okulda. Okulda üzgün, mutsuz ya da odaklanamamış hissettiğimde şunları yapabilirim diyor ve bir sürü farklı opsiyonu paylaşıyor çocukla. Next slide. So just some examples of how we as adults can help co-regulate children. I have an infancy example here and a preschool example. Peki biz erişkinler olarak bebeklik ve okul öncesi dönemde 2 örnekte anlatacağım. Bu ko-regülasyona nasıl yardımcı olabiliriz? Bunları paylaşayım. So in the infancy example, the child is crying, the child is overstimulated, and the parent provides a quieter, less stimulating environment, you know, perhaps rocking the child, lowering the lights, singing a lullaby. Ne oluyor? Bebek aşırı uyarıldığını ifade etmek için ağlıyor. O zaman ebeveyn biraz daha sessiz, daha az uyaran bir ortam oluşturuyor. Belki ışığı birazcık şöyle söndürüyor, azaltıyor ya da aydınlığı. Ona bir ninni söylüyor sakinleşene kadar. So that parent is attuning to the child, whereas a lot of parents will do more. A child may be crying and maybe they'll put them on their hip and kind of bounce and bounce and bounce and stimulate them even more, and that can exacerbate the issue. Buradaki örnekte ebeveyn çocuğa uyumlanıyor değil mi? Onun içinde bulunduğu duruma gerekeni yapıyor. Ama bazı ebeveynler ne yapıyor? Çocuk ne yapıyorsa daha fazlasını yapıyor. Ağlıyor veya rahatsız, huzursuz bir ortam varsa onu daha da sıçratıyor. Böyle göbeğinde sallıyor bir şeyler yapıyor. O da durumu bazen olduğundan daha da aslında istenmeyen hale getirebiliyor çocuk için. In the preschool example, a 3-year-old is bouncing on the furniture, has a lot of energy, and a dismissive parent might punish them for that or yell at them. Buradaki okul öncesi örneğinde de 3 yaşındaki çocuğun aşırı bir enerjisi var. Mobilyaların üzerinde zıplıyor. 10 dakika sonra akşam yemeği zamanı. İşte görünüşe göre daha çok enerjim var. Akşam yemeğinden önce birkaç dakika dans edebilme, müzik açalım diyor. Dans etmek yerine. Ceza vermek yerine. And in this example, the parent says, wow, they say what they say. Wow, you've got a lot of energy. Let's put on some music so you can dance and get your energy out. We'll play 2 more songs and then it's time for dinner. Normalde başka bir bebeğin olsa belki ceza verirdi. Bunu da yapmıyoruz, zıplamıyoruz vesaire derdi. Ama burada ne diyor ebeveyn? Wow diyor. Bu şeyini veriyor, hani duygusunu veriyor. Wow, senin hiç enerjin bitmemiş, daha çok enerjin var. Hadi o zaman müzik açalım, 2 şarkı hakkın daha var. İyice dans edelim, ondan sonra akşam yemeği vakti. Next slide. So back to self-regulation again, that umbrella term, where we're managing thoughts, emotions, and behaviors constructively. Ne yaptık? Tekrar öz regülasyona döndük. Burada duyguları yapıcı bir biçimde yönetmekten ve onlarla kalabilmekten bahsediyoruz. And this serves as the foundation for a lifelong functioning across a wide range of domains. Bu da kişinin yaşam boyunca aslında ihtiyaç duyabileceği çok farklı alanlarda beceriler edinmesine yardımcı oluyor. From mental health and emotional well-being to academic achievement, physical health, and socioeconomic success. Fiziksel sağlığı, ruh sağlığı, sosyoekonomik iyi oluş hali, akademik başarısına kadar etkiliyor. Next slide. Devam edelim. And this is just a little rhyme that
a teacher had come up with. Win in school, keep your cool, teach children about the classroom tools. Burada da böyle işte bir takım şeylerle, kafiyeli ifadelerle çocuklara regüle olmalarına yardımcı olacak şeyler söylemek mümkün, kolay hatırlamaları için. Right? You need rules for safety and the whys behind them. Giving whys will mean one day you won't have to remind them. Kuralların nedenlerini öğretebilmek çok önemli ve neden böyle olduğunu anlatmak. Kurallar neden var? Gerektiğinde de hatırlatmak. Children need help with big emotions. Consistency helps reduce commotions. Özellikle çocuklar büyük duygular konusunda desteğe ihtiyaç duyuyor. Bunda tutarlı davranmak da sonradan bozuşmayı önlüyor. Co-regulate to calm the waters. Parents can also help their sons and daughters co-regulate when there's challenging behaviors. Label the emotion to see the behavior waver. Böylece duyguların daha iyi olabilmesi için ebeveynlerin çocuklarıyla kalmaları onlara yardımcı oluyor gibi. Take a deep breath and let it out. That's what this rhyme is all about. Derin bir nefes alın ve nefes alın ve bırakın. İşte konunun özü bu. Tabii çevirdiğimiz zaman aynı kafiye olamıyor İngilizce'de olduğu gibi. Ama kafiyeli yapabilmek çocuğun hatırlamasına ve tabii sizin de hatırlamanıza yardımcı oluyor. And Beth is going to pick it up from there. Beth buradan devam edecek. Okay, thank you, Joni. All right, so let's talk about emotion coaching. If you've spent any time with children, you know that they feel things really intensely. It's either the best day ever or it's the worst day ever. Peki şimdi duygu koçluğundan bahsedelim. Çocuklarla zaman geçirdiyseniz bilirsiniz ki duygularını bazen çok yoğun bir şekilde yaşayabilirler. Onlar için ya en iyi gündür, en harika gündür ya da en kötü, en berbat gündür. And those intense feelings can be scary. Children they haven't been on the earth very long. They don't have a way to compare it to other experiences. So they feel like how they're feeling now is how they will always feel. Ve çok korkutucu olabilir bu çocuk için. Özellikle bir belirsizlik ortamı oluşturabilirler. Şu an içinde bulunduğu duygunun hep böyle hissedeceği bir durum yaratacağını düşünebilir. So our job as emotion coaches, as trusted adults in their lives, is to help them navigate their feelings, navigate what's going on up here. Duygu koçları olarak düşüncelerini, duygularını aslında bunlar arasında yol bulmalarına yardımcı olmamız gerekiyor. Yeah, so what is an emotion coach? It's a person who supports a child who's having big feelings, and this is done by validating their emotions, naming those emotions, and teaching coping skills. Duygu koçu nedir? Duygu koçu yoğun duygular yaşayan çocuğu destekleyen kişidir. Bu duyguları onaylayarak, adlandırarak ve başa çıkma becerilerini öğreterek bunu yapar. Trusted adults place the focus on connecting with the child during stress, rather than immediately correcting that behavior. Güvenilir yetişkinler davranışı hemen düzeltmek yerine stresli zamanlarda çocukla bağlantı kurmaya odaklanırlar. And that's often the step that we skip. We tend to rush in and want to fix things or stop things. Genellikle biz biraz aceleci davranıyoruz ve ne yapıyoruz? Hemen durdurmaya, hemen düzeltmeye odaklanıyoruz. There's so much value in giving children space to just have the feeling and sit with the feeling. Ama çocuğun duyguyla kalabilmesi için, duyguya alan açabilmek, buna zaman tanıyabilmenin de aslında çok önemi var. And as Joni mentioned, children who are emotion coached by the adults in their lives, they just do better. They do better at school. They get sick less often. They are more stable, more resilient, more motivated. They're able to motivate themselves. Julie Gottman'ın da araştırmasına göre duygu koçluğu almış çocuklar hayatta daha iyi bir performans gösteriyorlar. Ekonomik anlamda daha az davranış problemleri oluyor, duygusal olarak daha kararlı oluyorlar ve daha dayanıklı oluyorlar. Yeah, so the goals of an emotion coach, help your child identify their feelings,
give names to the feelings, and validate the feelings. Duygu koçluğunun hedeflerini kısaca anlatmak gerekirse, çocuğunuza duygularını tanımlamada yardım etmek var, duyguları adlandırmak var ve o duyguları onaylamak var bunun içinde. We want to help them build what we call an emotional vocabulary so that they have lots of words to describe how they're feeling. Joni showed the feelings wheel, and that's what we're talking about here. Burada duygu dağarcığı oluşturmak önemli. Yani çocuğun içinde bulunduğu duygu anlatmak için yeteri kadar, o olabildiğince fazla sözcüğü olması önemli. Tıpkı Joni'nin gösterdiği o duygu çarkında olduğu gibi. Yeah, there's a lot of value in children not just knowing what I call the big three, happy, sad, mad. Burada sadece o 3 tane en büyük duygunun dışında olanları da görebilmesi, adlandırabilmesi, ayırt edebilmesi lazım. O 3 tane dediğimde mutlu, üzgün ve kızgının dışındaları da bilebilmesi gerekiyor. When they have some granularity, they don't have to feel furious, they can feel frustrated. Burada arasındaki ufak yerlerde de kalabilmeliler. Birdenbire kocaman duygulara geçiş yapmak yerine hani böyle tamamen gözü öfkeden dönmüş yerine canı sıkıldı, birazcık bozuldu buna gibileri de görebilmeyi, buralarda da olabilmeleri gerekiyor. Another way that we can help them with this emotional vocabulary is to read books. And we all read books to children anyway. There are many, many wonderful books about emotions. And I'll show you a few later. Burada çocuğa bu duygu dağarcığını kazandırabilmenin önemli yollarından bir tanesi de çocuğa kitap okumak. Hepimiz çocuklarımıza kitaplar okuyoruz. Bunu anlatabilecek, bu konuda yardımcı olabilecek pek çok kitap var. Bunlardan da örnekler paylaşacağım. You can really use any children's book, though. A lot of adults are in the practice of reading children's books and having them point things out. So find the yellow truck or find the triangle. But we can do that with emotions too. We can look at the child, at the picture and say, oh, his face is looking sad. Why do you think that is? Or his mom had to leave. How do you think he feels about that? Çocuklara kitap okurken yetişkinler genellikle ne yapar? İşte hadi şimdi sarı kamyonu bul. Peki fare nereye saklanmış falan gibi onlar üzerinden sorular sorarlar değil mi? Aynı şeyi duygular üzerinden de yapmak önemli. Ya bu çocuğun yüzü niye böyle? Sence neden böyle yapmış yüzünü? Ya da işte bu olunca bu çocuk ne hissetmiş gibi sorularla da çocuğun o duygulara isimler bulabilmesini, onların fark etmesini kolaylaştırabilirsiniz. And Joni showed you a few examples of feelings posters. I've had a lot of success with making those posters with children. So if the child is old enough, having them pose for all the feelings and taking the pictures and then making a big poster out of that. Burada duygular posterlerinden bahsedildi. Afişler yapılıyor diye sınıflara konulmak için. Mesela ben bunu çocuklarla yapmak da çok tercih ediyorum. Çok başarılı oluyor. Çocuklar farklı duygular içerisindeki pozlar veriyorlar. Fotoğrafları çekiliyor mesela. Onları oraya yerleştiriyoruz çocukların kendi yüzlerinden. Onlarla beraber yapmak da oldukça faydalı olabiliyor. This is an especially fun activity for siblings. When the older one is in the pictures and gets to pose and help create the poster, and then the younger one can point to the different faces and have the older one explain what the feeling is. Özellikle iki kardeşlerle yapılabilecek güzel bir etkinlik. Belki büyük olan pozu verip yüzünü yapıyorken ondan sonra küçük olan bunların peki ne, burası ne, burada nasıl hissediyorsun gibi sorarak büyük olan da onu anlatarak bu şekilde iki kardeş arasında da ya da kardeşler arasında da bu egzersizi yapmak mümkün. There was a study done a while back at the University of California, Los Angeles, and it's been repeated in other sites around verbalizing emotions. And what they did was they would show pictures to the adults participating of people having different feelings. Los Angeles'ta bir üniversitede yapılan araştırma ki başka yerlerde de tekrarlanmış. Burada erişkinlere farklı yüz ifadelerine sahip insanların resimleri gösteriliyor.
and they would look at the activity in the brain. So if the participant was looking at a picture of an angry person, they noticed that the activity in the limbic system of the brain, the emotion area, went up, and the activity in the prefrontal cortex went down. Ve aynı zamanda bu resimlere bakarken o katılımcıların beyin aktiviteleri izleniyor. Eğer katılımcı öfkeli bir resme bakıyorsa, öfkeli bir yüze bakıyorsa, beyninin limbik kısmı, yani duygularla ilgili kısımdaki aktivite artıyor ve prefrontal kısmındaki kısmı ise azalıyor. So just seeing another person having that feeling activated their mirror neurons and caused them to become reactive and stop problem solving. Yani böylesi bir resme bakmak bile, birinin farklı bir duygulanım içerisinde, öfkeli bir duygulanım içerisinde olduğu resme bakmak dahi ayna nöronlar eliyle bizde o duyguların uyanmasına, beynimizin duygu kısmını yükseltip problem çözme kısmını, seviyesini, aktivitesini azaltmaya neden olabiliyor. And then they would ask the participant to describe what they saw. And the participant might say, he looks furious. Right away, the activity in the limbic area of the brain went down, and the activity in the prefrontal cortex went up. Sonra katılımcılara gördükleri duyguyu tanımlamaları isteniyor. Acaba ne hissediyor diye. Ve sonra yazıyor katılımcı. Çok öfkeli gözüküyor. Çok öfkeli gözüküyor yazdığı anda beyindeki duygu tanımlayan yerin aktivitesi azalıyor. Ön kısımdaki o mantık ve problem çözen kısmın faaliyeti artıyor. So just verbalizing the feeling that the person sees or is feeling themselves helps to calm down that nervous system and help that brain start to do some problem solving. Burada neyi anlatmaya çalışıyoruz? Kişinin yaşadığı ya da tanık olduğu duygunun adını koyması, sadece adını telaffuz etmesi dahi o beyindeki, bunu yapan kişinin beynindeki problem çözme, mantık kısmının faaliyetini arttırıyor. Fazla duygu yoğunluğu olan kısmın faaliyetini de azaltmaya yardımcı oluyor. It's also very important to validate children's feelings. The first step being present in the moment. Tabii duyguları onaylamak da çok önemli. Duyguları onaylayabilmenin ilk adımı çocuğunuzla anda kalabilme, o duygunun hissedildiği anda kalmak. As adults, we spend a lot of time thinking about the future. What do I need to pick up at the store? Do I need to do laundry tonight? We don't tend to be in the present moment, and children spend all of their time in the present moment. Biz erişkinler olarak çok anda kalmayız. Genellikle hep gelecek odaklıyızdır. Ne alacağım? Şimdi nereye gitmem lazım? Çocuğu okuldan önce akşam ne pişireceğim vesaire. Bir sürü şey gelir aklımıza. Ama çocuklar anda çok zaman geçirirler. Onlar daha çok andadırlar bize göre. So as adults, we feel a motivation to distract or discount feelings. Yani biz erişkinler olarak duyguları çok görmemeye, duyguları birazcık ekarte etmeye daha yatkınız sanki. It's very common if a child is feeling sad, especially a young child, to want to distract, to say, "Oh, let's look out the window," or "Hey, let's take out a puzzle and play." Özellikle küçük yaştaki çocuklar belli güçlü duygulara kapıldıklarında, üzüldüklerinde hep ne eğilimimiz vardır? Ah, pencerede ne varmış? Aa, bak bir kedi geçti ya da bak burada bir puzzle varmış. Boş ver şimdi üzülme. Hadi şu puzzle'ı yapalım gibi. But an emotion coach is going to help them sit with the feeling. I feel that it's such a gift to have a child feel upset, calm themselves down, and then realize that they were able to calm themselves down, to be able to recover. Ama işte duygu koçu bunu yapmaz. Duygu koçu çocuğun duygusuyla o anda onunla kalır. Onunla kaldıkça bu duygudan çıkabilmesinin mümkün olabildiğini görür. Many of us as adults sometimes forget that feelings change. And if we're feeling sad or depressed, we may feel like we'll always feel this way.
Biz erişkinler olarak duyguların değiştiğini bazen biz de unutuyoruz. Kendimizi üzgün ya da deprese hissettiğimizde artık hep böyle hissedeceğimiz inancına kapılabiliyoruz. But if I have a child who is very upset and crying, and I give them some space and they start looking through a book and they calm down, I will then comment to that child, hey, you were really upset, and then I noticed you were looking at a book and now you feel better. Next time you're upset, let's get some books out. Hı hı. Eğer bir çocuğum varsa ve çok üzgünse, canı bir şeye çok sıkılmışsa ona alan açarım. Bunu yaşaması için zaman tanırım, alan açarım. Sonra bakarım çocuk ne yapmış? Eline bir kitap geçirmiş, ona bakarken sakinleşmiş ve sakinleştikten sonra çocuğa şunu diyebilirim. Ya biliyor musun, az önce canın çok sıkkındı, çok üzgündün. Sonra kitaplara bakınca şimdi kendini biraz daha sakin gibi görünüyorsun. Yine böyle canın sıkıldığında, üzüldüğünde kitap mı çıkarsak biz? Ne yapsak? Kitaba mı baksak? Another thing we tend to do is discount emotions. We feel like we don't have time for them. And the most common way that we do that is walking along the street with our child trips and falls. And what do we say? You're okay. Hı hı. Bir diğer yaptığımız şey de duyguları görmezden gelmek. Çünkü onlar için yeterli vaktimiz olmadığını düşünürüz. Ne yaparız? Çocukla yolda yürürken çocuğun ayağı takılır, düşer. Ebeveynler genellikle ne yapar? Yok yok yok, bir şey olmadı. Yok yok, hiçbir şeyin yok. So they may not be bleeding, but they're not feeling okay. If I fall down, I'm not feeling okay in the moment. So when we tell them they're okay, but they don't feel okay, they learn to not trust their own feelings. Belki bir yerleri kanamıyor olabilir ama iyi hissetmiyorlardır. Çünkü ben düşsem iyi hissetmezdim kendimi. Ama çocuk düştüğünde ve iyi hissetmiyorken ona iyisin iyisin bir şeyin yok dediğinde bu şu mesajı veriyor. Senin şu an hissettiğin şey yanlış. Hislerine güvenemezsin. Ben ne diyorsam o. Bunu gösteriyor çocuğa. So instead, I'm going to say, whoa, you fell down. That was a surprise. Are you okay? Onun yerine şunu diyebiliriz. Nasıl düştün? Hiç beklemiyordum bunu. İyisin değil mi? Ya da dur, iyisin de mi demeyeyim, düzeltiyorum. İyi misin? I'm not going to overreact and run over and show them my stress, because then they'll pick that up. But I just want to be fairly neutral and validating and ask them if they're okay and help them move on. Burada aşırı tepki de vermeden bunu yapmak belki. Hani böyle yavrum düştün mü sen falan deyip kendi sırtını ona yansıtmadan. Ama içinde bulunduğu o belki şaşkınlık, belki o üzüntü halini de aynalayabilecek bir yerden duygumu paylaşıyorum ve ona iyi olup olmadığını soruyorum diyorum. Yeah, and I often think of little children who wiggle when they're sitting in chairs and then they fall on the ground, right, on the floor. Bazen çocuklar işte oturdukları sandalyede şöyle sallanır sonra düşerler. If I were sitting in a chair that was proportionately as big for me, I would not feel okay if I fell off the chair. Eğer ben oransal olarak gayet yüksek bir sandalyede oturuyorduysam ve düşseydim erişkin halimle hiç de iyi hissetmezdim kendimi açıkçası. These are three of the books that I really enjoy using with preschool age children, kindergarten, first grade, young children. Bunlar özellikle küçük yaştaki çocuklar için, kreş yerinde, ana yaşındaki çocuklar için çok severek kullandığım 3 tane kitap. Yeah, the middle one, when Sophie gets angry, really angry, does a great job of showing a child become dysregulated, and then go and regulate themselves and come back home and have the family happy that they're there. Hı hı. Özellikle ortadaki kitap, Sophie öfkelendiğinde, çok öfkelendiğinde kitabı bir çocuğun dysregüle olmasını, gerçekten öfkelendiğini, sonra öfkelendikten sonra eve gelişini ve olanları anlatan bir kitap. And How Are You Peeling is one of my favorites. It's fruits and vegetables with little peas for eyes. And the way the artist puts it together, she is able to show a huge range of feelings. Burada sağdaki kitap How Are You Peeling, sen nasıl içleniyorsun diye çevrilebilecek bir kitap belki. Bu da sebzelerin üzerinden onlar nasıl içleniyorlar, içlerin nasıl doluyor, onları anlattıkları, paylaştıkları bir kitap.
Okay, so let's talk a little bit about these 5 steps of emotion coaching. Hadi şimdi de Duygu Koçluğu'nun 5 adımından bahsedelim. I'll go through them and then we'll give you at least one example. Birkaç tane örnek de vereceğim size bunları anlatırken. All right, so the first step is to be aware of the emotion, to know that your child may need you at this point and be aware that the emotion is happening. Birinci adım duyguların farkına varabilmek. Hani burada duygu olduğunda onun orada olma ihtiyacı duyacağını çocuğun farkında olmak önemli. The second step is to, as the adult, use those emotions to be able to connect in relationship with your child. İkinci adımdaysa çocukla bağ kurabilmek için bu duyguları kullanmak var. And then we label the emotions and we communicate empathy and understanding. Sonra duyguları adlandırıyoruz. Ardından empati ve anlayışla iletişim kuruyoruz. And then finally, we either set limits if there's a behavior issue, or we work with our child to solve the problem. Beşinci adımda da eğer gerekiyorsa sınırları belirliyoruz ve çocuğa nasıl problem çözeceğini öğretiyoruz. So, for instance, I work many mornings in a lab school at my college with very young children and their parents. Pek çok sabah kendi üniversitemde bir uygulama sınıfı var. Orada çok küçük yaştaki çocuklar ve ebeveynleriyle çalışıyorum. And it's very common for at least one child in each class to not want to be dropped off. Ve illa bir çocuk vardır ki o sabah okula bırakılmayı istemiyordur. Annesi gitsin, babası gitsin istemiyordur. So as the parent, they see the child getting closer and closer, and they first have to be aware that that's happening. Şimdi ebeveyn şunu fark edebilmeli. Sınıfa yaklaştıkça çocuk bu duygunun içine giriyor, bırakılmak istemiyor. Önce bunun farkına varmalı. And then they need to decide if they have enough time and energy to be an emotion coach. Because if you have to drop your child off and get to an appointment, you can't do these steps. Ve orada duygu koçluğu yapmak için zamanı ve enerjisinin olup olmadığına karar vermesi lazım. Çünkü çocuğu okula hemen bırakıp ardından yetişmeniz gereken bir randevunuz varsa bütün bu adımları ayrı ayrı uygulayamazsınız. Right, so you don't always have to be an emotion coach. If you are able, then the parent can realize this is a time where I can show my child I'm on their side and I'm going to help them and I understand them. Yani her zaman duygu koçu olmak zorunda değilsiniz. Ama baktığınız zamanınız var ve uygun bir an şuna karar vermeli ebeveyn. Ben çocuğumun yanında olduğumu gösterebilmeliyim. Onun tarafında olduğumu gösterebilmeliyim. So the parent labels the emotions for the child. If the child is very young, it would probably sound like, you're really sad right now. If the child's a little bit older, they don't want to be told how they feel, but we might ask them, are you feeling sad right now? Mesela burada duygunun adını koyabilmek önemli. İşte kendini şu an üzgün hissediyor gibi görünüyorsun demek. Ama çocuk biraz daha büyükse bu tarz şeylerden hoşlanmıyor, onlara sormak lazım. Kendini üzgün mü hissediyorsun gibi. We communicate empathy, understanding, we validate them. And then we either set limits or teach them how to solve the problem. Ne yapıyoruz sonra? Empati kuruyoruz. Onlarla anlayışlı bir biçimde iletişim kuruyoruz. Ve ardından da gerekli sınırları belirliyoruz. So with this child, the parent might get down to their level and say, you're looking worried. You want me to stay at school. Ne yapabilir bu ebeveyn mesela? Bunları örneklendirebilmek adına çocuğunun seviyesine kendini indirebilir fiziksel olarak ve endişeli görünüyorsun. Benim seninle beraber okulda kalmamı istiyorsun öyle mi? Gibi. Or you were having a lot of fun playing at home with me and you wish we were still home. Evde biz beraber oynarken çok eğleniyordun. Keşke hala evde kalsam annemle oynasam diye geçiyor içinden sanırım öyle mi gibi.
parents worry that if they verbalize this, it will put an idea in their child's head, but the idea is already there. Ebeveynler şundan endişeleniyorlar. Eğer bunun adını koyarlarsa, bunu diline getirirlerse hiç yoktan çocuğun aklına bu fikri kendilerinin sokacağını düşünüyorlar. Ama aslında o fikir, o düşünce çocuğun aklında zaten var. Siz alıp da bu fikri ona veriyor değilsiniz. So then the parent will do some problem solving. There's no limits to set here. The child's not misbehaving, but they do need support. Burada 5. adım içerisinde belirlenecek bir sınır yok. Çünkü çocuk bir şeyi yanlış yapıyor vesaire değil. Burada desteğe ihtiyacı var. Problem çözme konusunda yardımcı olunmasına ihtiyacı var çocuğun. So that could look at different ways. That might be, I'm going to give you a big hug, and then teacher Susie's going to give you a big hug, and I'll be back to school when we sing songs. Sana kocaman bir ben sarılacağım şimdi, sonra öğretmenin bir tane sarılacak, ardından da ilk başlangıç şarkısında yanında olacağım gibi. Or it might be, okay, let's read one book, and then I'm going to go and I'm going to come back when we sing songs. Ya da şöyle, tamam bir tane kitap okuyalım ama sadece bir tane, ondan sonra ben gideceğim, geldiğimde de hep beraber şarkı söyleyeceğiz. Or it might be helping them engage in the program. So the parent might say, oh, I see your friend playing with blocks over there. Let's go see what she's up to. Ya da çocuğu orada olan bir takım aktivitelere angaje etmek yoluyla. Bak arkadaşların orada bloklarla oynuyor. Gidip ne oluyor bitiyor biraz oraya bakalım mı gibi. But it's not discounting their feelings. It's not sneaking away, which a lot of parents are very tempted to do because they don't want to see their child cry. Bu duyguyu kapatmak değil, bu duyguyu örtmek değil, olmamış gibi davrandırmak ya da dikkatini dağıtmak değil. Bunu yapmaya da eğilimli ebeveynler oluyor. Başka bir şey. Now, if I'm the teacher in that situation, I'm coming from a different perspective. I hopefully have more patience at that moment than the parent because the child's not my own. Burada ben öğretmen olsaydım böylesi bir durumda ki öğretmenin daha sabırlı olması beklenir. And I might hold that child if the child wants to be held and say, "Oh, you're looking really sad. Mom left." Ne yapabilir mesela öğretmen? Eğer çocuk tutulmayı isteniyorsa tutabilir çocuğu, şöyle sarılabilir. Üzgün görünüyorsun anne gittiği için. And then I might say, I wonder where she's going. Do you think mom is getting groceries? Or do you think mom is getting some coffee? Nereye gidiyor merak ediyorum. Sadece annem markete mi gidiyor? Kahve almaya mı gidiyor? Or I might say, do you think mom's coming back? And they'll say, yeah. Sence anne geri gelecek mi? Dediğimde evet derler. So I help them verbalize that mom or dad will be coming back. Yani ne yapıyoruz? Çocuğun, annenin ya da babanın ya da her kimse bakım vereninin geri geleceğini dile getirmesine yardımcı oluyoruz. If the child stays upset and is not really calming down while I'm holding them, I might put them in a soft place with some books or a blanket and say, it's okay to be sad. Let me know when you're ready to play. Eğer çocuk hala üzgünse, sakinleşmiyorsa onları böyle yumuşak ve rahat bir yere koyup etrafında bir takım kitapların ya da objelerin olduğu koyup üzgün hissetmen okey, üzgün hissedebilirsin. Ne zaman hazır olursan bana haber ver oynayalım olur mu deyip bırakmak. And I won't let it go on very long and I'll be monitoring that child. Tabii orada çocuğu unutmuyorum. Gözüm üstünde hani bakıyorum. And it reminds me of an experience that I had with my own child, with my son, who had some very strong emotions and continues to. When he was, 7 or 8, he was very angry at me and at his father. Mesela kendi çocuğumdan örnek vermek gerekirse 7-8 yaşlarındaydı. Bana ve babasına çok kızmıştı. And usually he would stay and yell and throw things. Genellikle böyle ayağını yere vurur, bağırır, bir takım şeyler fırlatır öfkeli olduğunda. But this time
he went in his room and it got very loud. We heard a lot of banging and got very nervous. Ama bu defasında odasına gitti ve orada böyle bir sürü kıyamet koparıldı. Bir sürü vurma duyduk, bağırış duyduk. Odasından geliyor sesler. And my husband said, should we go in there? And I said, no, let it happen. Kocam dedi ki gidip bir baksak mı? Dedim yok bırak, olmasına izin ver. And then it got very quiet and that made us worried also, but we still just stayed out in the living room. Sonra sessizleşti ortalık. Orada biz de bir endişelendik ama hala girmedik odaya. And then about 20 minutes later, he came back out and he said, I was really mad at you guys, so I took a big book and I hit it against my desk a bunch of times. 20 dakika sonra geldi yanımıza, dedi ki size çok kızmıştım. Onun için gittim kocaman bir kitap aldım. Masama bam 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 vurdum. And then he had been taking some martial arts, so he said, and then I tried to do that breathing that we learned in class and it works. O sıralar gittiği bir de böyle dövüş sanatları eğitimi vardı. Dedi ki sonra sınıfta derste öğrendiğimiz nefes tekniğini kullandım, işe de yaradı dedi. And so I felt like I had passed this amazing mom test that I let him have his feelings for a long time and let him figure out how to feel better and then let him talk about it afterwards. O anda kendimi büyük bir analık testinden geçmiş gibi hissettim yani. Çocuğun büyük bir duygu yaşadı. Ben onu yaşamasının için alan açtım ona. Sonra onunla nasıl baş edeceğini öğrendi ve sonra geldi deneyimini paylaştı benimle. Okay. So let's talk a little bit about two philosophies. One would be helping a child calm down, taking a break, and the other is using a form of discipline called timeout. Şimdi iki farklı yaklaşımdan bahsedelim. Çocuğun farklı yoğun duygulanım içerisinde olduğunda sakinleşmesine izin vermekle, şimdi bir kendi oturup düşün, hani var ya bir mola, böyle bir time out deniyor ya, git orada bir düşün yaptığını gibi. And so I don't know if there's a lot of time out used in Turkey, but basically if a child misbehaves, the parent will have them sit in a certain chair or go to their room and think about what they've done. Okay. Bilmiyorum Türkiye'de çok kullanılan bir teknik midir ama genellikle çocuk bir şey yaptığında, bir yaramazlık bir şeyler yaptığında ebeveyni ya da öğretmeni git o sandalyeye otur ya da git odana ya da git şuraya otur, yaptığını düşün diyor. But when the child is dysregulated, the last thing they need is to be put away until they can behave. Ama çocuk zaten regülasyon halinde değilse, disregüle bir biçimdeyse, yapmak ihtiyacı olan son şey uzak bir yere gönderilip orada kendine çeki düzen vermesini beklemektir. So when we teach children to take a break, to calm down, we are helping them deal with strong emotions. And when we put them in timeout, we're punishing them and having them feel shame. Sakinleşme yöntemini kullandığımızda çocuğun güçlü duygularla nasıl kalabileceğini onlara öğretiyoruz. Ama o mola diye tabir ettiğimiz, git orada odana dediğimizde bu duygulara kapıldığı için bir nevi cezalandırıyoruz. When we have them take a break, it's teaching them what to do instead of misbehaving. If I'm very upset, it's better if I don't stay and yell at everyone. It's better if I go in another room and read a book and calm down. It's a life skill. Bu bir yaşam becerisi çünkü. Hani burada kendinin de duygusuna dikkat etmesi gerekiyor ebeveynin. Bu bir yaşam becerisi. Timeout doesn't teach a child what to do, right? And taking that break makes the break a good thing, but timeout makes it a bad thing. Burada sakinleşme arası dediğimiz şey iyi bir şeyi gösteriyor çocuğa ama o mola dediğimiz, git odana dediğimiz zaman bu çocuğa iyi de tamam gideyim de ne yapacağını göstermiyor, nasıl kalacağını göstermiyor. And that break tends to feel better for all of us. It doesn't make anybody feel bad. And if the child isn't, lashing out, I'll even have them take a break with me. Şöyle bir durma, sakinleşme herkese iyi gelir. Özellikle çocuk
böyle sağa sola yıkmıyorsa bunu benimle beraber yapması da iyi bir şeydir. Bu sakinleşme süresini ara vermeyi. Yeah, so let's talk a little bit about creating a space for this to happen. I work a lot with parents and teachers to figure out how they can change their classroom or create an area in their home where a child can take a break. Peki, sakinleşme alanı için neler önerilebilir? İyi bir sakinleşme alanı nasıl sağlanır? Bunun için öğretmenlerle konuşuyoruz, ebeveynlerle konuşuyoruz. Nasıl değişiklikler yapılabileceğiyle ilgili. So, and I'll show you some pictures in a moment, but it's finding a small space. So at school, that might be a big box with a blanket over the opening that they can crawl in with pillows. Bunun farklı resimlerini göstereceğim. Mesela okullar için büyük bir karton kutu olabilir. Üzerinde bir açık yeri battaniye ile örtülmüş. İçinde de sürünüp girebilecekleri yastıklar olabilir. And at home, if there's less stimulation, it might be a corner of the common area, or it even might be the bottom of a closet. Evde yine böyle bir dolabın en alt kısmı bunun için kullanılabilir. Ortak alanın içerisinde de belki daha köşede kalmış sessiz bir alan tercih edilebilir. And then every parent knows their child best, so they are going to pick and choose what would be some tools to have in that area. Her ebeveyn en iyi çocuğunu kendisi tanır. O yüzden böylesi bir alanda onu sakinleştirecek, ona iyi gelecek ne olabilir? Buna ebeveynler daha iyi de karar verebilirler. So some things I've seen in calm down areas, the feelings poster is great. Children love to look at that. An unbreakable mirror, so they can look at their own face and start to pick up social cues, what the emotion looks like. Burada hisler posteri çok iyi işe yarayabiliyor. Bakmayı seviyorlar çocuklar öylesi bir durumda farklı hislere. Ya da öyle kıramayacakları bir aynanın olması. Çünkü kendi yüzünün nasıl olduğunu fark ediyor. Kendi duygusunun nasıl olduğunu görüyor o anda. A calm down bottle, and I have a picture of that as well. It's a bottle usually with some water and maybe glitter or food coloring, maybe some oil that they can shake up and then watch the glitter fall. Sakinleşme şişesi dediğimiz şey var. Birazdan resimlerini göstereceğim. İçinde biraz su var. Sonra içine fosforlar konulabiliyor, parıltılar ya da biraz yağ ya da gıda boyası konulabiliyor. Çocuk onu sallıyor. Sonra bıraktığında o bütün o içindeki malzemenin çökmesine, yerine yerleşmesini izliyor. I also like to put things in that area that encourage deep breathing, because we know as adults and as professionals that activates our parasympathetic nervous system. Ben bu sakinleşme ortamında derin nefes almasını sağlayacak bir takım şeyler koymayı da önemli görüyorum. Çünkü biliyoruz ki erişkinler ve uzmanlar olarak derin nefesler parasempatik sinir sisteminin devreye girmesine yardımcı oluyor. So things like a feather that they can blow on, or a pinwheel to blow. Mesela işte üflemek için bir tüy ya da rüzgar gülü, üfleyebilecekleri bir rüzgar gülü bu anlamda yardımcı olabilir. And then also things that are soft and comfortable and tactile. Yumuşak, böyle dokunabilecekleri bir takım oyuncaklar, böyle peluş, bunlar yardımcı olabilir. So here are some pictures. These both are from a classroom environments, but they can be replicated at home. Bunlar ikisi de sınıf örnekleri ama evde de bunlar rahatlıkla uygulanabilir. Here we have the mirror and the different ways to take that deep breath. Aynalar, yine derin nefes almasını sağlayacak oyuncaklar. And here's an example of those bottles I was talking about. And on the left is a little kit that a teacher has put together of all the things a child could have to go through and choose if they're feeling upset. O bahsettiğim sakinleşme şişeleri. Burada mesela bir sepetin içine hepsi konmuş. Çocuk içinden seçebiliyor sakinleşmesine yardımcı olacak hangisini istiyorsa. Now, a calm down area or a cool down area is not a place that we force children to go. Sakinleşme alanı dediğimiz yer çocuğu gitmesi için zorlayabileceğimiz bir yer değil.
right? It's not a punishment. So as a parent, I might model it. I might be having a hard day and getting frustrated. And then I'll say to my child, I'm feeling really frustrated. I'm going to go read a book in the calm down corner. Bir yetişkin olarak ben de burayı kullanarak çocuğuma örnek olabilirim. Mesela işten geldim ya da bir yerden geldim. Kendimi iyi hissetmiyorum. Biraz kızgın ve öfkeli hissediyorum. Sakinleşme köşesine gidip biraz kitap okuyup sakinleşeceğim mesela diyebilirim. So they're always watching and they're always copying. We want to make it okay. We want to make it okay to walk away and calm down. Yani arada bir gidip daha iyi hissedip geri gelmenin gayet okey bir şey olduğunu, olabilecek bir şey olduğunu gösterebilmeyi isteriz çocuğumuza. And like everything, we teach this skill when the child is calm. So when your child is very upset, you can't say, try the calm down corner. Her şeyde olduğu gibi bu becerileri de çocuk sakinken, almaya açıkken öğretmek gerekiyor. Çocuğun nevri döndüğü zaman hadi git sakinleşme köşesinde sakinleş, şöyle sakinleş denmez. Sakinken çocuk zaten bunları göstermek, nasıl yapacağını öğretmek lazım. But when they're calm, when things are feeling good and you're having a snack together, that's when you talk about, when I get really upset, this is what I do to feel better. What do you think would help you feel better? Should we write that down? Should we make some pictures that help remind you when you're feeling upset? Diyelim ki çocuğunuzla gayet keyfiniz yerinde, sakinsiniz, belki bir şeyler atıştırıyorsunuz. Şöyle lafa girebilirsiniz. Ya biliyor musun, ben canım sıkılınca, üzgün ya da öfkeli hissettiğimde şunu yapmak çok iyi geliyor. Şunu yapıyorum, bunu yapınca bana iyi geliyor. Merak ediyorum, sen ne yapınca iyi geliyor? Ne yapsak mesela, sen öfkeli hissedince ne yapmak iyi gelir? Bunları bir yazalım mı? Dur bak, en iyisi onların resmini çekelim, hatırlayalım gibi. Okay. These are a few books that I like to use with parents and I used that middle one with my own child. I love that book, Raising Your Spirited Child. And the subtitle is For Parents Whose Children Are More. So you either know what that means or you don't. Burada kitaplar, kullanmayı sevdiğim kitaplar, özellikle Raising Your Spirited Child gerçekten çok sevdiğim bir kitaptır. Bu ebeveynlerin çocuklarının daha yoğun, daha duyu içerli, daha algılayıcı olmasına yardımcı olmasına sağlayan bir kitap. The positive discipline books are great as well. And if you don't know about them, I found them in Turkish. So I'll show that to you in just a moment. And then The Whole Brain Child is a book written by Dr. Dan Siegel, and he has written many, many excellent books about brain science and children. Burada pozitif disiplin kitapları çok iyidir. Dan Siegel'ın bütün beyinli çocuk kitaplarını bu anlamda çok tavsiye ederim. Hepsi çevrilmiş zaten. Chat'te yazıyor. A'dan Z'ye pozitif disiplini zor değil, sıra dışı çocuk ve bütün beyinli çocuk kitapları. Okay, there's also a program called Second Steps, and they have that in Turkish as well. So I wanted that slide to be there for you. I don't know if this is a common program in Turkey or not, but a lot of preschools and younger grades use this program in the United States. İkinci adım mesela bir program ya da the second step or two steps. Second step, right? Okay. İkinci adım programı, bize katıl ve şarkı söyle. Bilmiyorum acaba uygulanıyor mu? Amerika'da oldukça yaygın uygulanan bir kitap. Duygu regülasyonu anlamında ya da yöntem. It helps to teach children self-regulation and social emotional skills. And it's designed, every single lesson, very, very short, and helps children practice, recognize feelings, talk about scenarios. If someone took something from you, what would you do? Hı. Bu programda yine oldukça faydalı, kısa anlatımları var. Farklı senaryolar üzerinden gidiyor. Birisi senin elindeki kitabı alırsa ne yaparsın gibi. O senaryolar üzerinden kısa tutarak öğretiyor ve oldukça faydalı bir program olduğunu söyleyebilirim ikinci adım programının.
These are the positive discipline resources I was talking about. On the left is one of the positive discipline books, and on the right is a card deck for parents, and they also have one for teachers, which teach one skill per card. Burada pozitif disiplin kitabını görüyorsunuz. Bir de pozitif disiplinle alakalı kartlar var. Ebeveynler için kartlar, öğretmenler için kartlar var. Ne hissediyorsun, ne istiyorsunu anlamasına yardımcı olan kartlar. Okay, some tools for you, and Joni, definitely jump in if you want to add things. One of them would be heavy lifting or heavy work. This is something that we do with children who are on the autism spectrum or have attention deficit disorder. Mesela ağır şeyler, böyle hafif görece ağır şeyler taşıma kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Burada otizm spektrumdaki çocuklarla ya da dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarla kullandığımız yöntemlerden bir tanesi. But it works very well with all children. It's activating the proprioceptive sense. Ve baktığımızda diğer çocuklarla da her çocukla da aslında işe yarıyor. Çünkü özellikle proprioceptif duyuların harekete geçmesine yardımcı oluyor. And proprioception is body awareness. When children move heavy things or lift heavy things, it can help to relax and calm their nervous system and actually help them focus. Propriosepsiyon da çocuğun kendi bedenine ait algılama sistemi, kendi beden duyumunu atıyor. Çocuk ağır şeyleri taşıdığında, kaldırdığında bu aslında bir nevi rahatlamasına, kendi bedeni duymasına da yardımcı oluyor. So we can have kids lift up heavy boxes of things. We can have them push against a wall. We can put our hands up and have them push really hard against our hands, or stand back to back and push against each other. Ne yapabiliriz? Çocuklara mesela biraz ağırca çantaları ya da böyle kutuları böyle bir kaldırttırabiliriz. Ya da elimizi onlara karşı tutup böyle elimizi itmelerini, ağır bir nesneyi itmelerini, sırt sırta verip sırtlarımızdan birbirimize karşı birbirimizi itmemizi isteyebiliriz. Beth, I will jump in if I may. Yeah, so definitely that heaviness or that pressure thing, but also thinking of something that's safe, but kinesthetic. So it's that body awareness. It could be like a resistance band that they can put their feet in and pull in. My son really we would give like soft wiffle balls and he'd toss them, against the wall or something. That may not work in a classroom, but sometimes kids just need to. I remember I had a teacher once who I must have been acting up or something. She said, go run a couple laps around the playground. And that's what I needed to do to get that negative energy out type of thing. Okay. Şimdi çocuk için illa çok ağır olması vesairesi tabii şart değil. Güvenli olabileceği ve kinestetik olarak böyle bedenini dahil edebileceği bir takım şeyler, hareketler ona yardımcı oluyor. İşte sünebilen böyle hani vardı ya o pilates yaparken kullanılan o böyle çekiyorsunuz plastik şeyler var böyle. Onlardan yardım alabilmek, buna benzer hareketleri yapabilmek çocuğa yine rahatlama konusunda yardımcı olabiliyor. Ben hatırlıyorum mesela küçükken okulda herhalde böyle çok iyi hissetmediğim bir dönem vardı ya da yaramazlık yaptım. Öğretmenim şey demişti, sen bir git 2 tur koş gel bakayım demişti. O öyle enerjimi atacağımı düşünmüştü. Yeah, and my son was the one who got to carry the classroom garbage in the can down the hall and dump it in the big garbage. So whenever his teachers noticed he needed it, they'd send him on an errand where he had to carry something heavy. Mesela benim oğlum da sınıfın çöp kovasını alıp götürüp o dışarıdaki büyük çöplüğe
atıyordu. Ne zaman öyle bir şey rahatlaması gerektiğini hissettiğinde, streslendiği ortaya çıktığında öğretmen onu diyordu. Atar mısın, çöpü dökmek ister misin deyip onu yapmak, o ağır, hafif, görece ağır şeyi kaldırıp sonra diğer çöp kutusuna atmak ona iyi geliyordu. There are breathing exercises, and the key here is that you don't want to tell an upset child to take a breath. If I'm upset and someone says to me, "You need to take a deep breath," it's just going to make me more angry. Burada nefes egzersizleri tabii çok önemli ama şunu da unutmamak lazım. Öfkeli bir çocuğa zaten çok öfkeli olduğu haldeyken hadi şimdi nefes al demek onları daha da öfkelendirecektir. So again, in calm times, we teach skills. One of them is you put your finger up by their mouth and you say, breathe, smell the flower and blow out the candle. Yine sakin zamanlarında bu becerileri öğretmek iyi olacaktır. Mesela ne yapıyor? Parmağını dudağına doğru yaklaştırıyorsunuz ve diyorsunuz ki şimdi kokla, çiçeği koklar gibi kokla. Şimdi de mumu üfle, söndür diye söndürüyor mesela. Right? Or we'll do something we call starfish breath, where the adult or child can trace, breathe in, breathe out, breathe in, out. And we go through the whole hand back and forward. So we get 10 deep breaths. Bir de deniz yıldızı nefesi var. Az önce gösterdiği gibi parmaklardan yukarı çıkarken alıyor, iç kısımlara doğru veriyor. Bunu 2 defa yaptığında da 10 nefes alıp vermiş oluyor. Or you can use a shape. So here I have a triangle, and that might be tracing the triangle with your finger. Breathe in for 3, hold for 3, breathe out for 3. So visuals are very important for children. Şekiller üzerinden de bunu öğretebilirsiniz. Mesela bir üçgen üzerinden 3 saniye boyunca al, 3 saniye boyunca tut, 3 saniye boyunca ver gibi. Şekiller çocuklar açısından çok önemli, çok yardımcı oluyor. Okay, and then some of these we've looked at before. These are some examples of the feelings posters. Bunların bazılarına bakmıştık daha önce. Hisler posterleriydi bunlar. And then some of the worksheets that Joni showed that children can do at school or at home. Bunu da görmüştük. Çocuğun evde ya da okulda yapabileceği çalışma kağıtları. And now we have some scenarios for you. And I believe I took these scenarios originally out of Dr. Gottman's book, Raising an Emotionally Intelligent Child. Şimdi birkaç senaryomuz var size paylaşmak istediğim. Zannediyorum bu senaryoyu ben Dr. Gottman'ın Duygusal Zekası olan Çocuk Yetiştirme kitabından aldım. The idea here is to practice responses that will help you connect with your child. Çocuğunuzla temas etmenizi kolaylaştıracak bir takım yanıtları pratik etmenizi istiyoruz. So for instance, with this first one, your child comes home from school and says, "I'm never going back. My teacher was mean to me today." İlk örnek şöyle. Çocuk okuldan eve geliyor. Bir daha asla okula gitmeyeceğim. Öğretmen bugün bana çok kötü davrandı diyor. And some adults may respond to that by saying, well, what did you do? Muhtemel bir yetişkin cevabı ne olur böylesi bir durumda? Ne kabahat işledin, ne yaptın? And that's because the adult's agenda is that they want a well-behaved child. They want a child who the teachers are happy to have in school. Çünkü yetişkinin gündemi nedir? Uslu bir çocuk istemektir. Öğretmenin sınıfında olmasından mutluluk duyacağı bir çocuğa ebeveynlik etmeyi ister. But when the child gets that response, they're going to feel frustrated, unheard, not validated. Ama çocuk bu yanıtı duyduğunda ne oluyor işte? Canı sıkılıyor, duyulmamış, görülmemiş hissediyor. Bu onları daha fazla hüsrana uğratıyor. So a better response, if you have the patience to be an emotion coach in that moment, would be, tell me what happened when you're ready. That must have been embarrassing. Eğer duygu koçu olmaya zamanınız ve enerjiniz varsa o zaman iyi bir zaman olduğunu düşünüyorsanız o vakit ne diyebilir bunun yerine?
Bana ne olduğunu anlat hazır olduğunda. Bu seni utandırmış olmalı. The idea here is that your child is coming to you vulnerable and needing support. And you have to decide, am I going to give that support and validate, or am I going to take the teacher's side right in the moment? Çünkü çocuk burada size duygusunu açarak gelmiş, zayıflığını size göstererek gelmiş. Burada sizin desteğinize ihtiyacı var. Acaba o desteği göstermeye hazır mısınız? Onun tarafında olduğunuzu göstermek istiyor musunuz? Bu karar vermesi gerekiyor ebeveynin. So in the moment, we don't deal with the problem, we deal with the feeling. Later, when the child is feeling better, then you can talk about it and say, you know what, I've been thinking about it. What would help you feel better at school tomorrow? Hı hı. Çocuk böylesi bir şeyle geldiğinde odaklandığınız şey çocuğun duygusu, okulda olup biten şey değil. Ama çocuk kendini daha iyi hissettikten sonra, daha sakin kafaya erdikten sonra şunu sorabilirsiniz. Ya merak ediyorum, yarın okulda nasıl daha farklı yapsan da sana iyi gelse, bu zorlanmayı yaşamasan gibi bir yaklaşımda bulunabilirsiniz. Okay. The second one, and I've heard this a lot. In the bathtub, your child says, I hate our new baby. I wish we could send her back to the hospital. İkinci örnekte çok duyulan bir örnektir. Banyo yapıyor çocuğunuz, diyor ki yeni bebekten nefret ediyorum, keşke onu hastaneye geri yollayabilsek. Well, that's upsetting to parents, understandably. And it's very common to react by saying, like, don't say that, you don't mean it. I never want to hear you say that again. Çok yaygınlıkla ve kişinin söylemeye yatkınlığı olan şey nedir? Ne demek, nasıl lafmış o, kardeşten nefret mi edilir, bir daha bunu duymayacağım bak senden, vesaire vesaire. And, you know, the parent wants their kids to love each other and to get along, as we all do as parents of multiple children. But then the child may feel jealous of the baby or unheard or angry. Ebeveynler tabii kardeşler anlaşsın isterler, birbirlerini sevsin isterler ama böylesi bir yaklaşımda bulunduğunuz zaman çocuk daha çok kıskanır, çocuk daha çok kızar kardeşe. So instead we deal with the feeling. You really liked it when it was just the two of us. It's hard to see the baby getting so much attention. I will always love you even when you're mad. Hı hı. Onun yerine ne denebilir mesela? Sadece ikimizin olduğu hali çok seviyordun. Bebeğin üstüne bu kadar ilgi çekmesini görmek zor geliyor değil mi? Seni ben her zaman seveceğim, öfkeliyken bile. And then we have a third one as well. A child comes in from playing outside from recess at school and says, I hate those kids. They won't play with me. They're so mean to me. Bir diğer örnekte de çocuk teneffüsten geliyor ve diyor ki bu çocuklardan nefret ediyorum. Benimle oynamıyorlar bir türlü. Bana çok kötü davranıyorlar. So this might be a discounting or a dismissive parent or teacher. Don't be a baby. Don't make a big deal out of everything, because they want the children to get along and they don't want to have to deal with a situation. Çocukla uyumlanamayan bir öğretmenin ya da bebeğin cevabı bu ne olur böyle şey durumda? Ama sen de her şeyi çok büyütüyorsun. Bu ne var bunda? Böyle bebek gibi davranmana gerek yok. Right? So that's going to leave a child feeling sad, hurt, unheard. A better response is going to be like, that must have hurt your feelings. Would you like to tell me about it? Burada çocuk aslında kendini çok üzgün ve incinmiş hisseder, duyulmamış hisseder. Onun yerine nasıl bir yanıt verebilir kişi? Böyle olması seni çok üzmüş olmalı, duygularını incitmiş olmalı. Hadi biraz daha anlat bana. So, in summary, when we emotion coach children, we are connecting with them. We're creating and maintaining relationship. That's more important than immediate behavior. Özetlemek gerekirse bunu yaptığımızda çocukla bağ kurmuş oluyoruz, temas etmiş oluyoruz. Ve bunu yapabilmek o andaki davranışı değiştirmekten daha önemli. So I believe that we are ready for some questions. Beth, if I could interject real quick. Please do. Yeah, it just sparked something for me. Beth and I have a friend in common who
reminds me of a story. When we connect with our children and we emotion coach them, as they get older, they can self-regulate and they can problem solve. And this particular friend of hers got a call from the teacher. I don't know, maybe she was in second or third grade at that point. And her daughter had kind of acted up, and apparently she was frustrated because there was a very popular person in class that she wasn't getting playtime with because she was very popular and other people wanted to play with her. And I guess she had acted out. And so my friend's initial reaction was, I'm going to have to talk to my daughter, and we're going to have to, talk about this. And I want a well-behaved child in school. And the teacher said, no, you know what? Sure, you can talk with her, but I'm going to get all of the kids together tomorrow and see if they can problem solve it. So, do what you need to do as a parent, but we'll take care of it at school. And she told us the next day, her daughter came home and she asked if they had problem solved the situation. And let's say the real popular girl's name was Beth. And so what the kids had decided was there were too many of them wanted to eat lunch with Beth, play with her on the playground, do circle time with Beth. And so what they decided, and the kids came up with this themselves with the teacher's emotion coaching guidance, that a certain group would play with Beth before morning recess, and the other group would play with her at afternoon recess. And that is a solution my friend never would have come up with. She would have come up with something very different. And it was the fact that it was the children coming up with their own problem solving because they had the skill set to do that. Right. It goes back to that intrinsic motivation. Yeah. Şimdi ben de bir örnek vermek istiyorum. Ortak bir tanıdığımız var Beth'le. Bir gün okuldan aramış öğretmen kızıyla ilgili. İşte bir takım farklı bir eylem biraz şeyleri olmuş okulda. Huzursuzluğu olmuş birazcık böyle arkadaşlarıyla çok yapamamış, uyum sağlayamamış. Arkadaşımız da tabii çok endişelenmiş. Olur mu çocuğum, ben çok uslu olsun isterim, yaramazlık yapmasını istemem. Eve geldiği zaman konuşacağım, nedir problem diye. Çok popüler bir çocuk var sınıfta. Herkes onunla oynamak istediği için bu kendine yeterince oyun arkadaşı bulamıyor arkadaşımızın çocuğu ve buna üzülüyormuş. Okul öğretmen de demiş ki, yani demiş, merak etmeyin siz tabii konuşun çocuğunuzla ama biz bunu kendi aralarında problem çözmelerini sağlayacağız. Yarın hep beraber bütün çocuklar toplanacağız. Problem çözmelerine yardımcı olacağız demiş ve sonra ertesi gün tekrar okuldan geldiğinde sormuş annesi ne oldu diye. O popüler kız adı Beth olsun herkes onunla oynamak istiyor. Doğal olarak sıkıntı çıkıyor. Çocuklar uzlaşmışlar beraberce. Bir grup sabah teneffüsünde oynayacak. Diğer grup öğleden sonraki teneffüste Beth'le oynayacak gibi. Yani çocuklara bu alanda kalabilme, problem çözebilme fırsatı verdiklerinde bunu çözebiliyorlar. Ve bu da o belirttiğimiz bir takım şeyleri yapmak için o içsel motivasyonu bize getiriyor. Şimdi de and now it's time for questions, I guess, right? Okay. Şimdi soru cevap zamanı. Now I will be starting with the most popular question, the most voted questions. Ergenlikte duygularımızı karşılıklı nasıl regüle edebiliriz? How can we co-regulate during adolescence? Sorry, during what? Teenage years. Adolescence. Yeah. Yeah. Joni, do you want to address that, or? I'll sure start. Take a stab. Yeah. Yeah, I'll take a try at it. So this is where self-regulation is so important as an adult. Şimdi ergenlikte ko-regüle olma konusunda erişkin olarak sizin kendinizi regüle etme becerileriniz bir kere çok önemli. So first of all, again, it's as much as possible, it's all about connection, right? And attuning with your child. So recognizing what the emotion is. Burada duygunun ne olduğunu öncelikle tanıyabilmek önemli. Kişinin kendisiyle temas halinde olabilmesi önemli. And then really self-regulating ourselves as adults, because especially preteens and teenagers, they can really trigger
reactions in us as adults because there are babies and they're acting this way. Kişinin kendi duygusuyunun farkında olabilmesi, ebeveynin çok önemli. Çünkü ergenler yaptıkları hareketlerle, söyledikleri şeylerle çok tetikleyici olabilirler bizler için. Çünkü hani büyümüş olmalarına rağmen hala bu şekilde davranıyor olmaları biraz zor gelebilir. So I think one main piece of advice I would get is just to kind of do a self-check and see if you're getting overwhelmed or anxious. And if we are, that is not the time. We need to do our own calm down before we can deal with whatever behavior or issue is going on. Yani eğer siz sakin kalamıyorsanız, sakinliğinizi koruyamıyorsanız hiçbir şeye girişmemenizde fayda var. Öncelikle siz bir iyi olabileceğinizden, kendi akılınızı regüle edebileceğinizden emin olup ondan sonra olayın üzerine gitmeniz gerekiyor. And then another key thing is finding the right time and the right place to emotion coach or to have the discussion. Burada doğru zamanı ve doğru yeri seçebilmek de önemli. Duygu koçluğu her an, her zaman, her yerde yapılmaz. Bunun doğru yeri, doğru zamanı vardır. And then just like we were giving examples for younger children, building in and modeling coping skills for our preteens and our teens, like Beth was saying, I'm really overwhelmed, I'm going to go read a book, or, well, I'm really going to journal how I was feeling today. Burada yine örnek olabilmek çok önemli küçük çocuklarla olduğu gibi. Hani canım sıkkın, gideceğim biraz kitap okuyup geleceğim ya da çok bunaldım, ben bir şeyler, 2 satır bir şeyler karalayacağım, bana iyi geliyor deyip modellemek önemli. And then one other thing, and I'll let Beth jump in, peers are so crucial to teenagers' lives. And oftentimes as parents, other than I've got the car keys, threatening them with that, we often will threaten time off social media or ways that they connect with peers. Biliyoruz ki ergenlerin hayatında akranları çok önemli bir yer tutuyor. Burada işte ebeveynler bazen işte nasıl ki bak arabanın anahtarını zor görürsün bir daha gibi tehditler ya da işte sosyal medyanı yasaklıyorum, internetini kapatacağım. Böylece işte çocuğun o akranlarıyla temas etmesini aslında mümkün kılmayan bir takım cezalar düşünebiliyorlar. And of course we want to set appropriate limits, but they really need those connections. There was a study done that next to peer support and their friendships, what teenagers later in life said about their parents was most important was if they kept asking them, they kept connecting with them. Even if they said, I don't want to talk to you now, the fact that you're asking them questions and noticing that they're upset was what really resonated with them years later. O yüzden çocukların, ergenlerin yaştaşlarıyla temas etmesini engellememek önemli. O bağlantı onlar için büyük önem taşıyor. Cezalandırmak adına verdiğiniz şeylerin bu böylesi bir sonucunun olmamasına dikkat etmek de gerekiyor. Bir diğer önemli konu da çocukla temas etme girişimlerinizin devam etmesi. Siz temas etme girişiminizde konuşmak istemiyorum, kapat kapıyı falan diyebilir. Ama araştırmalar gösteriyor ki yaşamlarının ilerleyen dönemlerinde anne babasının o nasıl hissederse hissetsin, nasıl çemkirirse çemkirsin, ona nasılsın, iyi misin, bir şeye ihtiyacın var mı diye sorması onlarda pozitif etki bırakıyor. Daha ileriki yaşamlarında daha iyi performans göstermelerine yardımcı oluyor bu temas etme girişimleri. Yeah, and a few things to add on to that as well. I read a really interesting article yesterday, coincidentally, talking about parents who their child says they hate them and how that triggers them. Geçen bir yazı okuyordum mesela şeyle ilgili. Çocuklar der ya bazen işte anne baba senden nefret ediyorum. Senden nefret ediyorum denen ebeveynin nasıl tetiklendiğine ilişkin bir yazıydı. And the suggestion was in your head while your child is yelling and saying I hate you, replace that phrase with I need you. Yazı diyordu ki çocuk size senden nefret ediyorum dediğinde siz zihninizde bunu sana ihtiyacım var içeriğiyle oynatın. O sesle duyun diyor. Also, you're going to be doing a lot of repair
with your teenagers. We don't have a ton of control over how we react. We try, but we're human. So repair is important. And when we aren't our best selves, it's just important to connect when we're both feeling calm. Söz konusu ergen olduğunda çokça onarma girişiminde de bulunmanız gerekecek. Çünkü evet, duygularınıza hakim olmanız önemli, kendinizi sakinleştirmeniz önemli ama hepimiz insanız. Eninde sonunda batıracağız bir noktada. İşte o batırdıktan sonra çocukla sakin bir anda tekrar bunu onarmaya yönelik bir girişiminizin olması önemli. And then finally, another book I would recommend, also by Dr. Siegel, it's called Brainstorm. And I saw him speak about this book and bought it when I was a parent of teenagers as well. And it explains the brain science very, very well on why your child is acting this way, and how you can bring them closer and keep connected, and how not to push them further away. So I definitely recommend. Dan Siegel'ın Brainstorm adlı kitabını da çok tavsiye ediyorum. Çocuğun neden böyle hissettiğini, neden böyle yaptığını ve neler yapılabileceğini gayet iyi açıklayan bir kitap. Onu da tavsiye etmiş olalım. Okay, next question. Okay. Hayal kırıklığına uğrayan, beklentisi karşılanmayan, umut ettiği şeye ulaşamayan çocuğun yaşadığı o duygu. Bu çocuğun hem bu duyguyu tecrübe edip hem de öz yeterliğini korumasını nasıl destek olabiliriz? Think about a child who is frustrated, expectations not met, or couldn't be met, or couldn't reach the things that he or she hoped for. And think about that emotion. How can we make sure that the kid will experience this emotion and still will preserve his or her self-sufficiency? How can we support the child to be able to do that? Yeah, that's a good question. I tend to parrot back what I'm hearing with young children. So let's say a child is trying to climb a ladder and they're getting very frustrated. Diyelim ki yine örnek üzerinden gidelim. Küçük çocuk bir merdivene tırmanmaya çalışıyor ama yapamıyor ve bunu çok hayal kırıklığına uğratıyor. So I'll be an emotion coach and I'll say, "Oh, you're looking really frustrated. You're working so hard on climbing this ladder." Ne yapıyorum? Duygu koçluğu yapıyorum. Of, çok bozulmuş görünüyorsun. Çok tırmanmaya çalışıyorsun ama olmuyor bir türlü. And then I might say something like, I think you can do it. What if you put your foot here? Or what if you held it this way? So I'm giving them some tools to be able to be self-sufficient. Sonra biraz destek de veriyorum. Diyorum ki ya bence biliyor musun, yapabilirsin. Ayağını mesela şuraya koysan, elini de buradan çeksen olacak gibi. Ne yapıyorum? Kendine yeterli olduğunu hissettirebilmek için ona bir takım araçlar da sunuyorum. Anything you want to add, Joni? Yeah, I would add scaffolding to that. And by that, I'm talking about letting them know, what they can accomplish or what they're doing right. Okay, you got your foothold right there on that rung of the ladder. And as Beth was saying, you can kind of give some suggestions. Like now, maybe if you put your opposite hand, you might balance more evenly. And so telling them what they're doing right, and then letting them figure it out, not necessarily doing it for them or telling them everything, but giving them enough guidance that they can they can get up to the next step, and then praising them appropriately for each successive approximation they have. Burada yine önemli olan noktalardan bir tanesi de çocuğun o mevcut durum içerisinde her neyse, küçücük de olsa doğru yaptığı bir şey varsa onu söyleyebilmek. Bak ayağını buraya koydun ya, işte onu çok iyi yapmışsın bak. Şimdi bunu yaptıktan sonra bence elini bir de şuraya mı koysan gibi. Hani çocuğun yerine her şeyi yapmak, ona nasıl yapacağını anlatmak değil. Ama içinde küçük de olsa doğru yaptığı ya da sağlam durduğu bir yer varsa onu ona göstermek. Bunun geri ona paylaşmak. Ve çocuğun buradan yeterlilik hissini desteklemek. İşte bu önemli. Sonrasında yine doğru yaptığı şeyler üzerinden uygun miktarda övgüde bulunmak. Abartarak değil, o uygun miktarda övgüde bu takdir ederek devam etmesini sağlamak yardımcı olacaktır. Siz bu örneği farklı alanlara uyarlayarak aynı yaklaşımla düşünebilirsiniz. Yeah, I did that with a child yesterday. Bu arada bunu ben bir çocukla dün yaptım mesela.
Okay, so I'm continuing with the next question. Tüm bunları ergenlikte duygularımızı karşılıklı nasıl regüle, onu konuştuk. Tüm bunları yapabilmek için öncelikle biz yetişkinler kendimizi nasıl regüle edeceğiz? Her durumda nasıl aynı farkındalıkla düşünüp hareket edeceğiz? In order to be able to do that, to all that, how as adults can regulate ourselves? How can we do our self-regulation? How can we have the same level of awareness and attitude under all these different conditions? Okay, first of all, you can't. Öncelikle yapamayacaksınız. Hani bunu yapmak mümkün değil. Her durumda olan böyle bir şey yok. I think Dr. Gottman says, if you, and I'm paraphrasing, but I think he says, if you can kind of be your best self, your best parenting self, 30% of the time, you're doing a good job. Dr. Gottman'ın galiba bir sözü var. Tam kelimesine böyle olmasa da en iyi ebeveyn olduğunu düşündüğünüz hal bütün ebeveynliğinizin %30'una kadar denk geliyorsa çok iyi durumdasınız, devam edin der. Yeah, so that's part of a relationship, right? Sometimes we're our best selves and we speak to the people in our lives in a really respectful, calm way, and sometimes we don't, and then we make repair later. İlişkiler böyledir değil mi? Bazen böyle çok böyle havamızdayızdır, harika bir farkındalığımız vardır, gayet iyi uyumlanırız. Bazen de değilizdir. Ne yapacağız o zaman? Doğru zaman bekleyeceğiz, onaracağız ve oradan yürümeye devam edeceğiz. I really would emphasize that repair piece because, if 30% of the time we're connecting and emotion coaching, that's a win. Burada onarma kısmı gerçekten çok önemli ve %30'unda zaten böyle iyi ebeveynlik yaptığımız zaman bunu da kazanç hanesine yazmak lazım. So when we don't and we react the way we wish we hadn't, to really model for our kids to say, I really need to talk to you about the way I acted and I'm really sorry, or whatever an appropriate repair is. Geri kalan %70 ne yapacağız peki? İşte orada da onarım kısmı. Çocuğu karşımıza alıp deyip bak hani öyle dediğinde ben böyle yaptım ya. İşte onu yapmamam gerekiyordu, çok üzgünüm. Bak şöyle yapalım gibi buradan güzel bir şekilde devam ettirebiliriz diye düşünüyorum. And then, as Beth said, the kids learn that they're not always going to do things right. And it's not the end of the world, but you need to repair it in some way. Çocuk buradan şunu görecek. Her şeyi her zaman doğru yapmak mümkün değil. Ben de hata yapabileceğim. Bazen ben de istemediğim şeyleri söyleyip yapıyor olabileceğim. Önemli olan bunları hiç yapmamak değil. Yaptığı zaman bunları fark edip sonrasında onarma girişiminde bulunmak olduğunu çocuk görecek, fark edecek. Nasıl? Sizin bir fiil buna rol model olmanızla. And then they in turn learn that relationship-wise to express their own needs. If they feel they were spoken to in a respectful way or they aren't being treated respectfully, they have the skill set to ask for what they need and not tolerate an abusive relationship or a relationship that's not respectful. Yine böylesi bir ilişkilenme hali çocuğun neye ihtiyaç duyduğunu açıkça ifade etmesine de aslında zemin hazırlıyor, destekliyor. Ben böyle olduğunda böyle konuşulmak istiyorum. Ben böyle saygı duyulmak istiyorum, saygıyla konuşulmak istiyorum gibi bir alışkanlığı, bir beklentiyi, bir talep ifadesini ortaya koyabiliyor. Böylece ilerleyen yaşlarında istismari ilişkilerin, istismari uygulamaların içerisinde olmuyor, kendini ifade edebiliyor, duygusunu ve beklentisini ortaya koyabiliyor. Bir çocuk evde ebeveyni tarafından duygusu regüle edilirken dış çevrede aynı duygusal regülasyonu alamıyorsa bu nasıl bir duruma sebep olabiliyor? How about if the kid is being regulated by their parents at home, but outside environment is not that regulating, is not that giving an opportunity for that co-regulation? What could that cause in the child? Right. I think it depends on what environment we're talking about. The child's learning the skills at home, so in some way they are internalizing them.
Şimdi burada o dış çevre derken neden bahsettiğimiz önemli. Çünkü çocuk pek çok beceriyi evde öğrenir ve ondan sonra bunları dış çevrelerde uygular ve böyle içselleştirir. And I think this is where a good relationship with the teacher is important. So if the child is having issues at school with regulation, but they've got it together at home, it means that they're responding to what you're doing. So having conversations with the teacher early and often about what's working at home, what's happening at school, and what could you change or what could you try at school, and then we can talk again and see if it worked. Dış çevre açısından önemli ortamlardan biri okul ve öğretmen tabii ki. Eğer daha çocuk okulda sadece zorlanıyor ama evde her şey yolundaysa, duygusal anlamda iyi bir regülasyon yaşayabiliyorsam, okulda olmuyorsa, öğretmenle erkenden ve vakitlice bir konuşma yapabilmek önemli. Evde neyin işe yaradığını konuşabilmek, bunu okulda nasıl adapte edilebilir bunu paylaşmak ve sonrasında aradan belli bir zaman geçtikten sonra da nasıl gidiyor, acaba işe yaradı mı yoksa neyi farklı yapabiliriz'i konuşmak gerekiyor. And I think if it's not a school situation, if they're not behaving with grandma and grandpa, that's very different. The dynamic is very different between you and your parents or your in-laws. So if you're comfortable talking with them about here's what we do that works at home, and then if the grandparent is amenable to that, they can give it a try. And if they're not, you let it go. Ama dış ortamdan bahsettiğim, örnek veriyorum, işte anneannenin, babaannenin yanında mesela, işte dedenin yanında eğer regüle olamıyorsa, sıkıntı yaşıyorsa, bu çok farklı bir hikaye o zaman. Hani evde okey ama onlarla bir türlü regüle olamıyor. O zaman sizin onlarla olan, kendi anneniz olabilir, kayınvalideniz ya da kayınpederiniz olabilir. Onlarla olan ilişkinizin de burada bir etkisi var. Eğer buna açıklarsa o büyük anneler, dedeler, nineler, onlarla konuşup evde böyle olunca iyi oluyor, burada da yapabiliriz, bunu böyle yaparsak iyi olur gibi bir şekilde yaklaşmak ve bunu denemek, bunun için ortam hazırlamak gerekir. Ama dedeler, nineler buna açık değillerse o zaman çok fazla peşine de düşmemek gerekiyor. Çocuğumuza duygu koçluğu yapıyoruz, regüle ediyoruz, duygularını yaşamasına izin veriyoruz sanki. Hep bana ihtiyaç duyacakmış gibi hissediyorum. Mesela okulda ben yokken duygularıyla tek başına kaldığında bana bağımlı olacakmış gibi hissediyorum. Sürekli aynalama yapmak, çocuğumu regüle etmek doğru mu? Veya biraz yalnız bırakıp tek başına mücadele etmeyi öğretmek mi gerekiyor? We do emotional coaching to our child. We regulate them. We allow them to relieve the regulations. But it feels as if the child would need me all the time. For instance, when he or she is at school, if she is alone or he is alone with the emotions, I feel that he would need me again. So yes, we are doing mirroring all the time, but is it okay to do that all the time, or sometimes let the child be on her or his own to see if he can actually take care of it? What do you think? Yeah, good question. I think it's both. I think, Joni was talking about scaffolding. When we practice these skills at home, over time, they'll be able to do it on their own in other situations. So I think it's still okay to continue to do it as much as you can at home, and then trust that your child's going to start figuring this out at school, which I think is difficult for us, especially parents of young children, because we're the best person for them, and it's hard to give away that control. Aslında her ikisi de çok güzel bir soru ama her ikisi de geçerli diye düşünüyorum. Az önce Beth'in de anlattığı gibi, Joni'nin de anlattığı gibi etrafına böyle sanki iskele kurarmış gibi ama onun da olmasına ve ayakta durmasına izin vererek, iyi yaptığı şeyi gösterip ama kendi başına keşfetmesine de izin vererek devam etmek çok önemli. Bence yine burada duygu koçluğunu elinizden geldiği kadar yapmakta bir sakınca olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bunu yaptığınız vakit çocuk sizin olmadığınız ortamlarda bunu yapabilmek için daha fazla deneyim almış oluyor. Tabii ki biz bu kontrolü vermekte bazen zorlanıyor olabiliriz. Bizim için en iyi bildiğimiz kişi onlar, onların en iyi bildiği kişi biz olduğumuz için bu sorumluluğu devretmek zor gelebiliyor ama yine ben burada ikisine de alan açmanın gerekli olduğunu düşünüyorum. And I have a book that I would recommend, Circle of Security. It is an excellent book talking about emotion coaching and being there as a foundation, like home base for your kid.
Burada Güvenlik Çemberi adlı bir kitaptan alıntı yapmak istiyorum. Burada da yine çocukla o ilişkiyi, güvenli ilişkiyi ev temelli kurmayı sağlayan bir takım uygulamalardan bahsediyor. And imagine like you're at a playground with your child, and when your child is young, you're going to stay right on the bench or right at the play area where they are and monitor them very closely. Mesela çok küçük yaşta bir çocuğunuzla parka gittiğinizi düşünün. Ne yaparsınız? Çocuğun hemen dibinde durursunuz, değil mi? Her hareketini, her adımını gözetlersiniz, yanında durursunuz. Hemen el mesafesindedir, uzanma mesafesindedir. And as they gain more skills and get older, I may now be sitting on the park bench and I'm still a home base for them, but they widen their area of exploration because they can always come back to home base. Ama biraz daha yaşları ilerlediğinde ne oluyor? Ben bankta duruyorum ama gözüm üstünde. Onlar için hala temas edebileceği ana yer benim. Hani orada bende eve dönebilecek çocuk biliyor. Ama keşif alanı da var. Benim orada olduğumu biliyor ama keşif de ediyor. And ultimately, we can't always be with them, right? So we do what we can to the best of our ability when we're with them, and then trust that good parenting gives them the roots and the foundation to transfer those skills as they grow and encounter life. Günün sonunda onlarla her zaman ve her an birlikte olmamız mümkün değil. Biz olabildiğince beraber geçirdiğimiz vakitte buna zemin hazırlamalı ve böylece kendi başlarına hayatta ilerledikleri dönemde, kendi başlarına kaldıkları zamanda bunları eyleme dönüştürebileceklerini, geçirebileceklerine inanmak, güvenmek gerekiyor. Okay. Thank you for the correction on the title of the book. Teşekkür ediyorum soru için ve kitabın başlığında yazdığınız için, kitabın adında yazdığınız için. Do you have any book suggestions for us, for as adults, to how to learn regulating ourselves? I mean, there's one holding my monitor up. Hold on. Say it again. Okay. O kitaplardan bir tanesi direkt laptopumun altında duruyordu. Ekranımı yükseltmek için direkt ondan başlayayım. Now it is holding all of us. Go ahead. Great. So it happens to be another Dan Siegel book, but it's The Power of Showing Up. Yine bir Dan Siegel kitabı, tahmin edeceğiniz üzere The Power of Showing Up. Türkçe adı şimdi chat kısmında olacaktır eğer tercüme edildiyse. And it talks a lot about attachment styles and looks at the way we were raised and how we parent. And so it incorporates our histories. And he says history is not destiny. Bağlanma türlerinden bahsediyor. Bize nasıl ebeveynlik edildi ve biz nasıl ebeveynlik ediyoruz bunu anlatıyor. Bunu görmemize yardımcı oluyor. Ama şunu da söylüyor. Hani tarihimiz kaderimiz değildir de diyor. O yüzden bu kitabı da öneririm. And I think in general, I'm sure you have some too, Joni, any books around meditation, visualization, getting into the practice of being in the present and being kind of in the present time is going to help calm you down and teach you things you can do very quickly. Daha genel olarak da meditatif pratikleri anlatan, nefesi anlatan, anda kalabilmeye yardımcı olabilen her türlü kitabın yardımcı olacağını düşünüyorum. Go ahead. Just one little thing to add. I was actually teaching a group of parents about this yesterday. We were having discussion in a group, and we shared ideas. And a few ideas I had were, if you feel yourself being flooded, maybe go get some hand lotion and slowly put the hand lotion on your hands, or slowly put it on your face, or wash your hands in warm, soapy water. Just something that you can escape to for 30 seconds that helps you feel like you're taking care of yourself and helps your nervous system calm down. Hı-hı. Dün hatta bir grup ebeveynle bunu konuşuyorduk. Mesela küçük bir örnek olarak yükseldiğinizi, taşmaya yaklaştığınızı düşündüğünüz bir anda
Kendinize şöyle bir küçük bir mola verip, mesela gidip bir el kremi, sevdiğiniz kokusunu sevdiğiniz bir el kremini alıp elinize yavaşça uygulamak. Yavaş hareketlerle bunu yapmak mesela. Kendinize özen gösterdiğinizi, kendinize zaman ayırdığınızı bu anlamda duymak faydalı olacaktır. Bu ve buna benzer örnekler. I was going to say pretty much the same thing. Just really thinking to yourself, brainstorming, what are things that are nurturing for myself, that are doable in a short amount of time or with practice? I'm a water person. Taking a shower, just tension just releases. Or sometimes even for me doing the dishes, because it's still water and I feel like I'm accomplishing something, but I'm getting maybe some negative energy out, or maybe it's gardening, or maybe it's yoga, or maybe it's music. But maybe it's taking a walk. What are things that I can do to nurture myself? Burada kişinin kendini tanıması ve bunun üzerinden kendine özen göstereceği, iyi geleceği şeyleri belirlemesi ve yapması önemli. Ben mesela sucu bir insanım. Benim için bir duş almak, benim için tenimde suyu hissetmek çok iyi geliyor. Bahçeyle uğraşmak mı, elinizin toprağa değmesi mi nedir? Bunlar üzerinden kendinize bir strateji geliştirerek kendinizi regüle etmeyi sağlayabilirsiniz. And another thing that I think works both for us as adults and for our children is Beth gave you some examples. We both have libraries of kids' books that talk about feelings. And, I have a couple of favorites myself, but really looking through some of those and why do they appeal to you? If you were to teach your child about those emotions, why are you picking that book? Because something about that resonates with you as well. So that might be a really good exercise to do as well that benefits both you and the child. Burada mesela çocuk kitaplarına göz atmanız, çocuk kitaplarından sizin içinizde en fazla etki uyandıranın hangisi olduğuna bakmak. Orada niçin acaba o kitap sizin ilginizi çekti? Onun hangi kısmı size enteresan geldi? Bu belki sizin çocukken bir takım yaşadıklarınız üzerinden size bir mesaj verecek. Oradan bir ilham alarak, oradan bir belki ipucu alarak kendinize özen göstermeniz de mümkün olabilir. Yani bir raf dolusu çocuk kitabından bile kendinize özen gösterici, iyi gelici pratikleri görebilmek yardımcı olabiliyor. Okay, I think we are kind of done. What do you think, please, Özge? Ya bence müthişti gerçekten Joni ve Beth, hani size ne kadar teşekkür etsek az. Hani çok keyifliydi burada oturup sizleri dinlemek. Bu kadar şefkatli, bu kadar sıcak bir yerden anlattığınız için de çok çok teşekkür ediyorum. Bir tane soruyu sormak istiyorum ben. İzninle ama tabii sana da izin vererek Halil. It's wonderful. It was wonderful to have you here to discuss these issues, and especially the way you handle this issue with such compassion, with such warmth. That was amazing. But if you allow me, I have just one last question. O da geç mi kaldık acaba sorusu. Yani bir katılımcımız 14 yaşında var. Bu bilgiler harika, bana yeni bir ufuk açtı demiş. Ama çok mu geç kaldım acaba diye de düşünüyorum. That last question is about from one of our participants saying that all this knowledge, all this information and practice are wonderful, but I have a 14-year-old daughter. Am I too late? She's asking. A really good question. No, yay, that's good news. You can do this anytime. I feel like my husband and I emotion coach each other, right? When we're having stress reducing conversations, it's something that you just build on over time. It's never too late. İyi haberlerimiz var efendim. Hayır, geç değil. Hiçbir zaman geç değil. Bu yaşımıza geldik. Biz hala eşimle birbirimize duygusal koçluk yaparız. Biz hala birbirimize stresimizi azaltıcı konuşmalar yaparız. O yüzden neresinden başlarsanız, neresinden tutarsanız hiç geç değil ve kesinlikle etki doğurabilirsiniz. Okay. Çok teşekkür ederiz size Joni ve Beth. Gerçekten hayalimizin gerçekleşmesini sağladığınız için ve bunun güzel bir giriş olduğuna eminim. Umarım bu daha güvenli günlere geliyor oluruz yakın zamanda ve sizlerden Bringing Baby Home'u da dinliyor oluruz ve çok sayıda uzman yetiştiriyor oluruz birlikte diye umuyorum.
Thank you so much. It was like a dream come true for us who've been waiting for such a long time. And we are also hoping that this is a start. It's an introduction for safer times that we can be face-to-face, and maybe we can do this Bring Your Way Home in Turkey alive. So thank you very much for being here. It was an excellent time with all of us. And I think that's this time to say goodbye. Thank you so much for having us. Çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız için. Çok teşekkürler. Yay! Yay! Good. Evet efendim, çok teşekkür Thank you all ediyoruz. so much. Congratulations all to you. It's so wonderful that you provide these resources. Biz çok teşekkür ediyoruz. Sizleri biz tebrik etmek istiyoruz Filiz, Özge. Bu kaynağı mümkün kılabilmek, bu imkanı sağlayabilmek takdire şayan, tebrike değer bir şey. O yüzden biz de bunları paylaşmak istedik sizinle. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Bye bye.